Tekrar iyi akşamlar. Şimdi birinci olarak bu Friklerin bir haritasını görüyorsunuz. Ortada kutsal alanları ve yayıldıkları alanlar burada gösteriliyor. İşte Karadeniz kıyılarına kadar Kapadokya'nın içine alıyor. Altta Akdeniz kıyıları ve batıda da Lidya topraklarına kadar giden bir bölge. Kütahya, Eskişehir, Ankara, Afyon bölgesini içine alıyor. Sarı olan da kutsal alan dediğimiz bu kaya resimlerinin diğer kabartmaların tam bulunduğu kısım. Şimdi bu Frikler kimler? Öncelikle Hint-Avrupa hipotezine göre, Hint-Avrupa hipotezine göre Frikler ya da Doğu kaynaklarında Muşkiler olarak biliniyor bu halk. 1200 yılında yani Hititlerin yıkılması zamanı döneminde Anadolu'ya gelmişler. Nereden gelmişler? İşte Avrupa'dan efendim, Balkanlardan gelmişler diyorlar. Boğazları geçmişler ve o bölgeye yerleşmişler. Geldiklerinde bunu adamlar köylü, çiftçi, hayvancılıkla uğraşıyormuş. Ve 300 yıl sonra birdenbire inanılmaz bir kültür, bir uygarlık yaratmışlar. Ve bunu araştıran Profesör Doktor Thomas Drüber'e göre de ilk zamanlar bizim Türkler gibi taşlara kalmışlar bu sembollerini. Daha sonra zenginleştikçe ilk kazılar dediğim yazılar 8. 9. yüzyıla doğumdan önce tarihleniyor. Daha sonra anıtsal yapılar üzerine duvarlara, mezar taşlarına yazmaya başlamış. Yine Thomas Drüber'e göre diyor ki yazıtlar kısa olduğu için çoğunu çözümleyemedik diyor. Ama benim araştırmalarıma göre mesela Kazım Müşan var okuyan. Değerli üyelerimizden Doktor Cengiz Saltoğlu var. Ve başka kişilerin okumaları da var bu konuda. Frikler Roma döneminde, daha doğrusu Frik devletinin yıkılmasından sonra değil, Frik dilini kullanmaktan vazgeçmişler. Ama işte erkekler hem Grekçe hem Frikçe, kadınlar sadece Frikçe konuşmaya başlamış. İlginç bir şey, aradan 1000 yıl geçtikten sonra yani 8. 9. yüzyılda milattan sonra 2. yüzyıl arasında 1000 yıldan fazla bir zaman var. Frikçe yazıtlar tekrar ortaya çıkmış. Frikçenin bir diğer özelliği de var. Bugünkü işte Arapça gibi ya da Hristiyanlıktaki Latince, Grekçe gibi Tanrı'nın dili yani kutsal kitabın dili. O dönemlerde işte Kibele adına yapılan ayinler, diğer tapınaklarda yapılan ayinler Frikçe yapılıyormuş. Bu Frik dilinde yapılıyormuş. Bir de Friklerin diğer bir özelliği de bu Kibele kültüyle hem Roma'yı hem Grek hem de diğer çevrelerindeki halkları etkilemiş olmaları. Yani dinlerini yaymışlar diğerlerine. Ve bir daha ekleme yapayım bu dil konusunda. Biliyorsunuz Justinianus döneminde milattan sonra 6. yüzyılda yani 526'larda Justinianus bu İstanbul'daki Nikata isyanından sonra müthiş bir hışımla Hristiyanlığı yaymaya çalıştı zorla halkı biat ettirmek için ve her tarafa işte Ayasofya'da dahil birçok anıtsal kiliseler dikti ve o dönemde hala Kibele kültüründen ya da eski dinlerinden vazgeçmemiş halkı zorla Hristiyanlığa geçirdiler. Düşünün o dönemde bile bu kişiler Kibele kültüründen vazgeçmemişler. O Kibele heykellerini özenle toprağa gömmüşler. Bizim şu andaki müzelerimizde bulunan heykellerin birçoğu topraktan çıkarılmıştır ve gömülmüştür. Yani öyle kırılmamıştır, dökülmemiştir. Demek ki insanlar hala saygıyla o Kibele kültüne sahip çıkıyorlardı o dönemde bile. Ve bunlar tarımla uğraşan bir toplum. İşte katırları var, öküzleri var, Kaan'ı kullanıyorlar.
Yani o döneme göre çok gelişmiş bir kültür. Şimdi Frikler döneminde ne çıktı ortaya? Bu benim en çok sevdiğim tümülüslerden biri. Kapadokya'da, Kızılırmak'ın kenarında, Avanos'ta muhteşem bir tümülüs. Çeç kurganı. Bakın düz bir tepenin üstünde. Bu tabii bu tepe düzlenmiştir. Yani insan yapımıdır diyebiliriz. O tepenin tıraşlanmış. O tıraşlanan tepenin üzerine çok güzel bir tümülüs oturtmuşlar. Ve Frikler döneminde ve daha sonra da Lidyalılar ve diğer binlerce tümülüs var Anadolu'da. Burada bir tümülüsün yapılış şeklini görüyorsunuz. İşte bir mezar odası yapılıyor. Bu Traklara ait bir tümülüs. Mezar odası yapılıyor. Ondan sonra felsefesi şöyle. Bu meftayı ya da ölen kişiyi seven kim varsa ilk önce en yakınından başlamak üzere toprak getiriyorlar ve o mezar odasının üstüne atıyorlar. Ondan sonra tabii ölen çok üst düzey birisi olduğu zaman ne kadar üst düzeyse bu tümülüsün ya da kurganın yüksekliği de genişliği de o kadar artıyor. Çünkü ne kadar çok seven varsa o kadar çok toprak gelmiş oluyor. Evet, şimdi o tümülüsü bitirdik. Bunu Kırgızistan'dan seçtim. Bu bizim bir Türkler arasındaki ölü gömme geleneği. Nedir? İşte bizim hala aradan binlerce yıl geçmiş. Biz farklı dinlere girip çıkmışız. İşte Musevi olanımız var, Budist, Maniheist, ne bileyim başka dinlere gidenler var, ateist olan, deist olan var ve birçoğu da şu anda Müslüman Türklerin. Ama şu bizim ölü gömme geleneğimiz Arapça Kur'an dışında değişmemiş. Aynen sürüyor. Bugün de hala ne yapıyoruz? Bir tane çukur kazıyoruz. O çukurun içine bir tane bölme yapıyoruz. Aynı tümülüslerdeki gibi. Oraya meftayı yani cenazeyi koyuyoruz ama nasıl? Bir kefenleyerek yani diğerleri gibi elbiseyle şununla bununla koymuyoruz. Kefenliyoruz. Aynı mumyalamış gibi koyuyoruz ve aynı taş ya da ahşapla o bölmeyi kapatıyoruz. Hiçbir şekilde o bölmeye toprak girmiyor. Daha sonra kim atıyor toprağı? İşçiler falan atmıyor. Oradaki işte ölen kişinin akrabalarından başlamak, en yakınından başlamak üzere o bir avuç toprak atarak ya da bir kürek toprak atarak başlıyor. Ondan sonra sırasıyla herkes arkadaşları, akrabaları, eşleri, dostları, cenazeye katılan kim varsa bu toprağı atarak böyle işte küçük tümülüsler yapıyor. Hatta bunun daha büyükleri de var. Onu ileride Emişracı'nın fotoğraflarında göreceksiniz. Yani bu değişmiyor. Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye her yerde bu görüntü aynı. Burada bizim Kanlardan, Sibirya'dan bu meşhur bir nedir? Kan ya da şaman davuluyla birlikte. Bizim deyimizde ter. Burada da Atis. Kibele'nin oğlu Atis pantolon giymiş. Elinde bir ter ya da davul ve bildiğimiz klasik davul tokmağı. Hala bizim Türkiye'de bu davul tokmağı kullanılıyor bu şekilde. Ve kafasında da frik şapkası dediğimiz şapka keçiden yapılmış şapka. Ve burada frik miğferlerinin diğerleriyle karşılaştırmaları var. Baştaki iki tanesi frik miğferi. Topraktan çıkarılmış. Ve sarmat miğferi. Bu da part miğferi. İran'da bulunmuş part miğferi. Şu da Alexander'ın ya da İskender'in İngilizceye gittik. Büyük İskender'in kullandığı İskit miğferi. Biliyorsunuz Büyük İskender İskitler gibi giyiniyordu. Hatta bu konuda en yakın arkadaşından eleştiri almış. O da sevgilisi ya da arkadaşı, en yakın arkadaşı diyelim, onu
çadırında öldürmüştür bu eleştiriyi alınca. Bu onun kullandığı İskit miğferi bu. Şimdi baktığınız zaman bütün Türk kökenli ya da aynı kökten gelen toplumlar diyelim bunlara. Şimdi Türk deyince garipsenebilir ama Sarmatların, İskitlerin Türk olduğunu biliyoruz yani. Sarmatlı İskitlerin. Aynı tür bir miğfer, giyim tarzına sahip oldukları anlaşılıyor. Partların, mesela Partlar, Sarmatlar, İskitler Türk. Friklerin benzer bir miğfer kullanmışlar. Benzer bunun keçiden yapılmış şapkaları da var. Barış zamanında giydikleri. Onu kullanmışlar. Şimdi burada elmalı tümülüsünden bu orijinali Antalya Müzesi'nde bu Mehmet Turgay Gürüm'ün fotokopisi elmalı tümülüsündeki runik yazı. Bakın kullandıkları yazı şekli. Buradaki harflere baktığınız zaman içinden birçok harfin bizim Türk alfabelerine, Türk ABC'sine benzediğini göreceksiniz. Yani Orhun Yenisey alfabelerinden, işte bu tür şekillerden çok benzeştiğini göreceksiniz. Ve ayrıca bir önemli bir konu daha var. Onu buraya not aldım bak unutmayın diye. Frik dili tıpkı Türkçe gibi Sümer, Elam, Hatti, Hurri dilleri gibi sondan eklemeli bir dil. Ve burada bir şarap karıştırma küpü. Bu Yapı Kredi sanat sergisinden bir küp ya da bir kap diyelim. Şarap karıştırıyorlarmış bundan. Bunun üzerindeki desenler var. Bakın çok altta hayat ağaçları, servi ağacı diyelim. Hayat ağacı değil de servi ağacı bizim mezarlıklara diktiğimiz. Daha sonra üstte bakın şu klasik bunun orijinali ne ilk gördüğüm daha doğrusu beni Çatalhöyük'tür. Ama bütün bizim halılarda, kilimlerde her yerde bu dört yön yani bir çarpı işareti. Ortasında bir ana kısım var. Bakın burada ana işareti var. Güneşin yönlerini dört yönü temsil eden ve dört tane de nokta var. Dört tane nokta var. Bunu bütün bizim halı kilimlerimizde görebilirsiniz. Diğer duvarlarda görebilirsiniz. Her yerde var. Bunu Türkler hem Türkiye'de hem dışarıda devam ettirmişler. İşte bakın burada Pazır'ın orijinal soldaki halı, sağdaki de Niğde'de yeni dokunmuş halı. Bakarsanız benzer desenin ya da sembolün diyelim bolca kullanıldığını görüyorsunuz. Dört yön, dört nokta, dört ana şeklinde. Şimdi bu bir terakota, pişmiş kilden yapılmış bir şeyin parçası. Bir at var. Atın üstünde sürücü, pantolon giymiş, kemeri var. Ve bir tane damga var. Bakın burada. Bir damga var. Türklerde de atlarını damgalama geleneği var. Türkler de atlarını damgalıyorlardı. Evet, başka bir şeye geçiyoruz. Bu iki tane leopar karşılıklı ön ayaklarını birleştirmişler. Ortada ana motifi var, ana sembolü var. Yani bizim eli belinde diye tabir edilen sembol bu Rozahöyük'te de çıkan bir heykelcikte aynı bu şekilde bir ana heykelciği var. Şimdi bu Çatalhöyük'te de kullanılmış bu leoparlar. İşte leoparların üstündeki benekler yumurtayı temsil ediyor. İki tane leopar. Biliyorsunuz orada da kübaba ya da kivele iki tane leopar bir tahtın üzerinde oturuyor. Yan tarafında iki tane leopar var. Bu doğurganlığı simgeliyor. Ve ikisinin pençesinin arasında da şöyle bir bizim baklava dilimi dediğimiz hani baklavamızı bile öyle dilimlediğimiz ana simgesi var. Ve bu Türkler somut sanat kullanmamışlar. Soyut.
Yani birebir öyle şey yapmamışlar. Bunun da nedenini ben 1 Mayıs'ta İlhan Enveroğlu hocamla bu konuda bir söyleşi yapacağız. O zaman daha detaylı konuşacaktır. O neden soyut sanat seçtiklerini. Ama bu bizim klasik Türk sanatındaki hayvan betimlemelerine benziyor. Kafalarına, vücut yapılarına baktığınız zaman. Evet, burada bir mezar taşı. Bakalım burada yukarıdan yine bir ana ve ok işareti gibi işaret var. Yine bakın sağda solda çarpı o dört yön kangaları var. Ve bizim bu klasik eli göğüse götürüp selam verme şeklimiz gibi el göğüse götürülmüş ve sol elde de bir şey tutuyor. Bizim balballar gibi yani sağ elde ank kadehi tutar, sol elde kılıçtır, hançerdir, başka bir şey tutar. Hatta son dönemlerde işte Osmanlı falan döneminde veya işte diğer İslam sonrasında da bu çiçek falan tuttuğunu yani muhakkak sol ellerinde bir şey tutarken resmediliyorlar. Yani bu çiçek oluyor, kadeh oluyor, başka bir şey oluyor. Ama sol ellerde genelde silah ya da kullandığı malzeme. Burada erkek balta tutuyor. Kadın da bu yün eğirmek için kullanılan bir şeylerden o eğirme şeyinden tutuyor. Evet, şimdi sonuna geliyoruz. Sonuna geliyoruz. Bu benim Frig Vadisi'nden çektiğim bir resim. Gittiğimde çekmiştim. Bu bir parça ama bu parça şeyin içine konmuş. Bir Selçuklu türbesinin duvarından. Yani hiç bozulmadan, hiç üzerinde bu bizim değil ya gavur işine benziyor dememişler. Ya da bu Hristiyan haçına benziyor dememişler. Adamlar benimsemiş. Bunun gibi başkaları da var. Ümit Şıracı'nın fotoğraflarında da var. Bulacaksınız onları. Hiç garipsemeden direkt benimsemiş ve oraya koymuşlar. Hiç yabancılık çekmeden, hiç yadırgamadan almışlar. Kendilerinin inancıymış gibi oraya yerleştirmişler ve bunları güzel yerleştirmişler. Öyle gelişi güzel falan yerleştirmemişler. Şimdi burada bugün tabii benim Ümit Şıracı'ya soracağım sorulardan biri daha sonra cevaplamasını beklediğim. Yani bunu niye bu adamlar yani Müslüman bu adamlar çoğu. Hadi İslamiyet'ten önce gelenler de var. Ee, Oraya yerleşen Türkler de var. Tamam amenna. Ama bunu bizim Müslüman Türkler de yani Selçuklu türbesi orası bir Müslüman türbe. Bir Müslümana ait türbe. Hiç gocunmadan almış koymuş. Niye koymuş? Niye bu kadar benimsemiş? Onu soracağım. Bakın biraz önce atın üzerindeki gördüğünüz tanga ya da sembol diyelim. Burada şu altta Ümit Şıracı'nın daha önce paylaştığı bir resmi almıştım ben. Birkaç yıl önce paylaşmıştı. Bir gümüş tabak. Anadolu'da bulunmuş bir gümüş tabak. Yani son yüzyıllara ait. Orada bakın ortada bu var. Atın üstteki damganın aynısı. Şimdi şu iki resim Britanya'da Pictish denilen yani sözde Pictish resimli İngilizler adını kim olduklarını bir türlü koyamadılar. Bir türlü de açıklama yapmıyor. Bu toplum nereden geldi, kim geldi ama Pictish deyip çıkıyorlar. Bunların kabartmaları aynı bizim Türk mesela şu bizim kaya resimlerindeki hayvan motiflerine, keçi motiflerine birebir benziyor. Buradakiler de öyle. Bakın baktığınız zaman her ikisinde de e, şu ortada aynı motifi görüyorsunuz. Şimdi Türkiye'ne de Frikyane'de de işte sonra Osmanlı döneminde yapılmış bir tabak ne ve 1400 yıl önce Britanya'da hüküm sürmüş Piktişler kimler? Yani burada farklı yerlerde aynı motif kullanmış. Niye kullanmışlar? Tabii bunu yine Ümit Şıracı'ya soracağım. Bir soru da niye biz böyle ya bu tamgaları niye gitmişiz böyle kutsal alanlara bilmem nerelere çizmişiz? Ve son fotoğrafım Kapadokya'dan bu Adnan Tangüler arkadaşımın çektiği bir fotoğraf. O da rehber gidiyor geziyor böyle fotoğraf paylaşıyor. Ben de yorumluyorum bazen. Şimdi bunu buraya koydum. Bizim Ümit Şıracı'yla
tartışmalarımız ya da konuşmalarımızdan bir tanesi, bu şeyler bugüne kadar kullanılmış. Yani bu bizim kök inancımıza ait diyelim. Kök inancımıza ait damgalar, semboller, simgeler günümüze kadar değişmemiş. Standart olarak kullanmışlar. Bir sürü din değiştirmişiz. E, ve bu motifleri değiştirmemişiz. Yani kullanmışız. Şimdi burada bakın, bu bir güvercinlik burası. Şurada 1866 yazısı var. Bu tahminin bir Karamani ailesine ait olduğunu gösteriyor. Yani Hristiyan Türklere ait olduğunu gösteriyor. Çünkü Müslüman Türkler Arapça rakamlar kullanıyordu. Arapça harfler kullanıyordu. Burada bakın yine ana motifi var. Hayat ağacı, ben numaralandırdım. Dört yön ve gün şeyleri var. Burada da iki hayvanın birleşmesinden oluşan bir M harfi dediğimiz bir simge var. Ya da bu ana olmuş da sonradan değiştirilmiş olabilir. Evet, sanırım 1924 yılında bu mübadele sonrasında gelen Türk ailede ya da Müslüman ailede buraya bir Arapça bir şeyler eklemiş aşı boyasıyla diye düşünüyorum. Evet, Ümit Şıracı, söz sende. Eyvallah. Ben bu soruları cevaplayalım. Yani biz niye bunları sağa sola gidiyoruz, kayalara kazıyoruz bu kızıları? Mezar taşlarında niye kullanırız bu simgeleri? Bizim ya artık kök inancımız da yok. Yani Müslüman olmuşuz, Musevi olmuşuz, ateist olmuşuz, deist olmuşuz. Ama ondan bir türlü vazgeçmemişiz. Niye bu biz Friklerin gidip malzemelerini almışız? Ya bu haçtır, bu şudur. Bugün işte biliyorsun Karadeniz'de yok Yahudi yıldızı dediler, parçaladılar. Yok bilmem ne dediler, parçaladılar. Ama bu adamlar hiç öyle bir şey yapmamış. Kendileri gibi gitmişler, Friklerin kutsal alanına dalmışlar. Burası da bizim de alanımız demişler. Yani bunları konuşalım bu akşam. Olur mu? Evet, ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Büyüklerim var, hocalarım var, arkadaşlarım var. Hepinize buradan iyi akşamlar diliyorum. Turgay Bey'in son söylediğine ben bir ekleme yapmak istiyorum. Neden biz bunları hala sürdürüyoruz? Çünkü insanlığın mayası bizde. Yani Türk kültüründe, bizde derken insanlarda değil, Türk kültüründe, Türk töresinde insanlığın ana maddesi, ana bozulmamış, e, bir mutasyona uğramamış ilk mayası bizde. Tabii biz de son yıllarda artık o mayayı kaybeder olduk. Bozuldu. Yani bunları her yerde görüyoruz. İşte buzul çağına götürüyorlar, tunç çağına götürüyorlar. Ama bakıyoruz biz işte demin söylediğiniz gibi Selçuklu döneminde yapılmış, tarihi belli olan bir kümbetin, birazdan da fotoğraflarda da göreceğiz. Kümbetin üstünde biz bu kaya resimlerini, damgaları çok açık ve net görüyoruz. Yani insanlar, Türk milleti 1400'lü, 1500'lü yıllara kadar neredeyse bu kaya resimlerini yapmışlar, sürdürmüşler. Çok enteresan. Esas üstünde durulması gereken nokta bu. Yani Tunç çağına, mağara devrine, insanın ilk çağlarına atfedilen kaya resimlerini biz 1400'lü, milattan sonra 1400'lü yıllarda, 1500'lü yıllarda yapmışız, sürdürmüşüz. Bu çok enteresan. Yani bugün aslında üstünde konuşacağımız konu bu. Ve üstünde durmamız gereken konu da bu. Bu kaya resimlerini biz maalesef çok eski, yani bir kaya resmi gördüğümüz zaman hemen işte bu buzul çağındandır, bu işte şundandır, bundandır diye hemen bir kulp takıyoruz ama bunların tarihlendirmesi de yok. Ama tarihi belli olan, yapılış tarihi belli olan bir yapının üstünde bunların olması, bunların tarihini belli ediyor. Kim ne derse desin. Ve bu başka kültürlere de yamanmaya çalışıyor bu kaya resimleri. Bu tarihi belli olan binaların üstüne de yapılmış kaya resimleri bunların kimin sahibine olduğunu aslında belgeliyor. Tapusu bizde yani. Bu kaya resimleri kimse sahiplenmesin. Bugün Selçuklu dönemine ait bir türbenin üstünde
bu kaya resimlerini görüyorsak başka milletlerin bunları sahiplenmesine e, imkan vermemek lazım. Evet, gelelim bana. Bu konulara daha sonra geçeceğiz. Zaten bugün bu konuları tartışacağız. Ben bu işlere nereden bulaştım? İlk önce oraya bir gelelim. E, Ben Van'da görev yaparken 2000'li yıllarda bizim ev sahibimiz vardı. Yaklaşık 90 yaşında falandı kadın. Benim de rahmetli annemden kalma, ben bu hikayeyi her yerde anlatırım. Annemden kalma bir kilim vardı. Bu kilimi biz yıkayıp balkona serdiğimizde akşam işe dönüşte bu kendini Kürt olarak tanımlayan bu 90 yaşındaki ailenin bibisi, hala yani halası benim koluma girdi hemen. Muhabbetimiz de iyiydi. Oğlum dedi, sen dedi Kürtsün dedi. Allah Allah dedim ben. Nasıl Kürt oluruz falan filan dedim. Ben bildim mi dedi. İşte Denizli'yiz, Ege'liyiz diye biliyoruz kendimiz. Yani nasıl olur falan diye konuştuk. Dedi vallahi dedi sen dedi Kürtsün dedi. Neyse bak dedi yukarıda dedi bir tane dedi kilim var dedi. O kilim dedi benim genç kızlığımda dokuduğum dedi kilimin aynısı dedi. Ümit Bey'in mikrofonunda bir sorun var sanırım. Oktay Bey oturumu kapatalım, tekrar bağlanalım. Ümit Bey gelir. Tamam kapatıyorum. Tamam. Başlayalım mı? Evet, başlayalım. Mehmet Turgay Kür'ün videoları da kapatır mısın? Çünkü çoğununki açık. Tamam, buyurun Ümit Bey. Evet, nerede kalmıştık? Kilim muhabbetinde kalmıştık. Evet, Van'da görev yaparken işte ev sahibinin birisi yani halası iş dönüşü benim koluma girdi. Dedi ki sen dedi Kürtsün dedi. Ya nasıl olur falan filan derken dedi ki bak dedi bu balkonda serili kilimin dedi aynısı dedi ben dedi genç kızlığımda dokumuştum. Hala çeyizliğimde yer alıyor. İstersen dedi senin Kürtlüğünü dedi işte bunu tabii ihtiyar şivesiyle oranın şivesiyle söylüyor. Senin Kürtlüğünü dedi kanıtlayabilirim dedi. Tamam dedim hadi çıkaralım madem. Neyse ben balkondan getirdim. O çeyizini açtı. İşte sandıkları karıştırdı. Kilimi çıkardı falan. Yan yana serdik kilimleri. Yani bu kadar mı olur? Bütün üstündeki renkler, motifler, desenler, düğüm sayıları hepsi aynıydı kilimin. Ben dedim ki bu kadar benzerlik olamaz. Hani bir fotokopi makinesine bir kağıdı koyup fotokopisini çeksen ancak bu kadar benzerlik olurdu bir kilimde. Neyse daha sonra ben bu aileyi Denizli'ye getirdim. İşte burada misafir falan ettik. Daha sonra bunların kökünü araştırdık. Tabii kendilerini Kürt sanan bu aile Azerbaycan, Azeri Türk'ü çıktı. Ve böylelikle olay tamamen farklı boyut değiştirdi ve benim damgalara, kaya resimlerine ilgim bu saatten sonra arttı. Daha sonra Tuncer Gülensoy hocamızın Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgaları kitabını edindim ve bu kelimenin üstündeki motifleri kendimce çözümlemeye çalıştım. Daha sonra da işte Denizli'ye geldik. Bu bölgedeki mezarlıkları taramaya başladık. Bu bölgede Denizli bölgesinde Orhun kitabeleriyle, Göktürk alfabesiyle yazılmış mezar taşları, kaya resimleri bulduk. Ve bugüne kadar da bu yolculuğumuz devam ediyor. Merakımız devam ediyor. Aynı zamanda kendimiz de dağcıyız. Bunun vermiş olduğu imkanlarda da her gittiğimiz bölgeyi tarıyoruz. Rotalarımızı da buna göre belirliyoruz. En son işte Altayları içeren, Kırgızistan, Tanrı Dağları'nı içeren, Kazakistan'ı içeren, Özbekistan'ı içeren bir geziye çıktık. Belli grup arkadaşları da o bölgelere götürdük. Saymaltaş'a gittim, Tamgalı'ya gittim, Kalpaktaş'ı gördüm, Altay Dağları'na tırmandım. Yani bu açıdan
belleğimiz gerçekten genişledi ve artık ben ona Türk gibi bakmak diyorum. Türk gibi bakma kavramı çok önemli arkadaşlar. Yani doğaya, taşa, kayaya, mezar taşına Türk gibi bakarsanız inanın çok farklı şeyler görüyorsunuz. Bize maalesef işte ya Arap gibi eğitim sistemimizden kaynaklanan ya Arap gibi bakmak öğretiliyor çocukluğumuzdan bu yana. Çünkü eğitim sistemimiz bu şekilde ya da Roma ve Yunan medeniyetine göre eğitim veriliyor. Bu şekilde bakıyoruz tarihe, doğaya, taşlara. Bu algıyı yıkmak gerçekten çok zor. Bu algı yıkılınca da resmen boyut değiştiriyorsunuz ve her gittiğiniz dağa, taşa, kayalara bu şekilde bakıyorsunuz. Ağaçlara bu şekilde bakıyorsunuz ki atalarımız da doğaya, taşa, dağlara bu şekilde baktığına ben eminim ve onda baktıklarında da çok farklı şeyler gördüklerini ve iç dünyalarında bu şekilde zenginleştirdiklerini inanıyorum. Bu iç dünyası zenginleşince bu şekilde işte halılardaki, kilimlerdeki, mezar taşlarındaki, kayalardaki resimleri de görüyoruz. Eğer bu resimler, damgalar okunacaksa da bu şekilde okunulacağını ve anlamlandıracağını inanıyorum. Kesinlikle Roma veya Yunan veya Arap kafasıyla bakarsak bunları çözümleyemeyeceğiz. Bunlar her zaman bir sır olarak kalacak. Evet, gelelim konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Frig yürüyüşümüze, Frig Vadisi'ne gelmek istiyorum. Frig Vadisi benim her zaman ilgimi çeken bir vadiydi. Ve işte bu yaz, sonbahar, 2020'nin sonbaharında bu şekilde bir yürüyüş planladık. Ve o bölgeye 4 arkadaş yaklaşık 6 gün içerecek ve 170-180 kilometre yolu içerecek bir rota çizdik kendimize. Ve Afyon'dan girdik. Demin Oktay Bey de gösterdi Frig Vadisi'ni genel anlamda. Ben de göstereyim. Bu arada fotoğraflar görünüyor mu arkadaşlar? Görünüyor, evet görüyoruz. Tamam, ona emin olalım. Evet. Frikya işte Sakarya'nın batısından yani Sakarya bölgesini komple içeriyor. İşte bizim Pamukkale'ye kadar gelen bir sınırı var. Bu bölge komple Frikya olarak tanımlanıyor. Ve bunun tam ortasında da dağlık Frikya olarak tanımlanan bir bölge var. Yani nasıl Gorno Altay diyoruz ya biz, dağlık Altay. Biliyorsunuz dağlık Altay'da Türklerin kutsalları da ve hep bu dağlık Altay bölgesinde. Aynı bunun gibi dağlık Frikya var. Dağlık Frikya, Friklerin kutsal bölgesi ve bütün işte kutsal yapılar, anıtlar, ne bileyim nişler, bütün ve önde gelen insanların mezar anıtları da bu bölgede yer alıyor. Bu bölgede yaklaşık 170-180 kilometre 6-7 gün boyunca yürüdük ve bu bölgenin resmen bir taramasını yaptık. Ama tabii ki bölge çok büyük. Genel bir taraması yapılması lazım. Bu bölgede çok fazla veri var. Birazdan sizlere de sunacağım. Fotoğrafları göstermek istiyorum ben. Bir kafanızda canlandırın dağlık Frikya'yı. Bunlar hep bizim yürüyüşlerimizden çekilmiş fotoğraflar. Burası Emre Gölü. Burası da yine Yunus Emre'nin de burada bir dergahı var. Burada bir türbesi var. İşte kaya mezarları, kaya anıtları Frikya'da. Yine burası Midas antik kenti, Friklerin kutsal kenti. Bütün ayinleri, rahipleri, işte bahara geldiklerindeki ayinler hep
burada yapılıyormuş. Yine Aslanlı Kapı, bu boşlukta Friklerin ana tanrıçası Kibele ana tanrıçası bu boşlukta bulunuyormuş. Yine genel Dağlık Frikya'dan görüntüler. Yine Yazılıkaya, güneşin doğduğu yere bakıyor. Tüm Türk kaya resimlerinin baktığı gibi. Güneşin doğduğu yere bakıyor. Güneşin ilk ışıklarıyla burası muhteşem bir görüntüye bürünüyor. Resmen sabahın 7'sinde mevsimine göre saatin 7'sinde 8'inde bu bölgede olursanız resmen büyüleniyorsunuz ki bilenler muhakkak vardır aranızda. Türk kaya resimlerinde güneşin doğduğu tarafa doğru yaparlar ve sabahın ilk ışıklarıyla bu kaya resimleri muhteşem ışık oyunları verirler ve daha net görünürler. Çizimleri daha net görünür. Anlatmak istedikleri daha net belli olur kaya resimleri de. Aynı mantıkla yapılmış bu Frig anıtı da. Yine Frig, Midas antik kentinin üstünde bulunan Friglerin kutsal alanlarından birisi. Yine bu bölge, burada da benim oturduğum yerde bir Kibele anıtı heykelciği yer alıyor. Yine bu bölgede de tapınağın sağında solunda Frig runik yazısıyla, hece yazısıyla yazıtlar var. Yine Frig kaleleri bunlar. Yine burası Midas antik kenti. Friglerin yolları çok meşhur. Son yıllarda bu yolları işte uzaydan gelen uzaylılara falan yamamaya çalışıyorlar ama bunlar Friglerin Kaan'ı yolları. Çünkü bu bölge volkanik topraklardan oluşuyor ve Kaan'ı arabaları geçtikçe düşünün işte binlerce yıl bu yollardan Kaan'ı arabaları geçmiş ve bu yollar bu volkanik toprak olduğu için bu yollar Kaan'ı arabalarının geçmesi dolayısıyla bu şekilde iz olmuş. Zaten ortalarında da Kaan'ıların bu tekerlerinin birleştiği noktaların izleri var. Hep sürtmüş. Yine başka bir tapınak. Burası Sivrihisar'da zaten Dağlık Frikya dediğimiz kutsal alan Sivrihisar'da bitiyor. Ondan sonra zaten Gordion geliyor. Ankara'ya gidiyorsunuz. Buradan çok fazla bahsedilmiyor. Bu görmüş olduğunuz yapı Sivrihisar Posinos antik kenti olarak biliniyor. Ve tamamen Kabe mantığında yapılmış. Görüyorsunuz kare şeklinde. Burada bir Kibele kültünün olduğu ve ayrıca uzaydan gelen bir göktaşının, kutsal sayılan bir göktaşının burada olduğu ve bunun da Frigler tarafından kutsal bilindiği ve daha sonra Romalıların burayı işgal ettikten sonra Kartaca Savaşı'nda bu kutsal taşın kaçırıldığı söyleniyor ve Kartaca Savaşı'nda Roma askerlerini moral vermek için bu taşın ordunun en ön safında yer aldığını söylüyor tarihçiler. Mutlaka Ankara'ya yolunuz düşerse Sivrihisar'a ve bu antik kente uğrayın. Muhteşem bir yer. Evet. Yine ben Friglere birazcık bahsetmek istiyorum. Buradaki buluntulardan bahsetmeden önce Oktay Bey de zaten bahsetti. Frigler 1200'lü, milattan önce 1200'lü yıllarda Anadolu'ya geliyorlar. Daha çok aşiretlerden oluşuyor. Yani aşiret demeyeyim de boylardan oluşuyorlar. İşte Türklerin oluştuğu gibi çeşitli boylardan oluşuyor.
Ve bu boylar daha sonra birleşiyor. Türk tarihini bilenler de muhakkak hatırlayacaktır. Türkler de işte Göktürkler de boyların birleşiminden oluşan bir devlet kuruyorlar. Aynı mantıkla Frikler de Anadolu'ya geldikten sonra işte Marmara, Trakya üstünden Anadolu'ya geldikten sonra Çanakkale Boğazı'nı geçerek işte bu bölgeye yerleşiyorlar. Tabii bu bölgeye hemen gelmiyorlar. Daha önce Çanakkale, işte bu Kaz Dağları bölgesinde falan yerleşiyorlar. Daha sonra da bu boylar geldikten sonra bir devlet oluşturuyorlar. Muşkiler de var aynı zamanda. Muşkiler de Kafkaslar üstünden, Doğu Anadolu'dan giriyorlar. Tarihçiler bu iki Muşkilerin ve Friklerin daha sonra işte bir devlet oluşturduğunu söylüyorlar. Çok enteresan. İşte Oğuzlar da Anadolu'ya işte doğudan geliyorlar. İşte dokuz Hazarlar, Kıpçaklar, Kumanlar da Balkanlar üstünden, Trakya üstünden Anadolu'ya geliyorlar. Bu da çok enteresan. Bunu da vurgulamak istiyorum. Başka bir kültürden etkilenmiyorlar. Çünkü Ekrem Akulga'nın bir tezi var, tarih tezi var. Anadolu'nun karanlık yüzyılı. Yani bu karanlık yüzyıl 400 yıl sürüyor Hititler yıkıldıktan sonra. Yani Friklerin Anadolu'ya geldikten sonra bir medeniyetten, bir kültürden, bir inançtan etkilenmesi çok zayıf. Yani 400 yıllık Anadolu'nun bir karanlık çağı var. Ben tarihçi değilim, bunu kesinlikle tarihi kaynaklardan ve makalelerden size aktarıyorum. 400 yıllık bir karanlık çağı var. Bu karanlık çağdan sonra Anadolu'ya geliyorlar ve Anadolu'da herhangi bir kavimden, bir devletten etkilenmiyorlar. Tamamen kendi tanrılarını getiriyorlar, inançlarını getiriyorlar, kendi kültürlerini getiriyorlar ve konar göçer haldeler. Yani direktmen gelip bir devlet oluşturmuyorlar. Aslında konar göçer bir kültüre sahipler Frikler ve bu bölgeye de işte daha çok hayvancılık yaparak gelip daha sonra da devlet kuruyorlar. Muşkiler de o şekilde. Frikler diğer Turani halklar gibi dini inançları tamamen tabiat kuvvetlerine inanıyorlar. Yani işte yıldız ve burçlara kendilerine din olarak alıyorlar. Yani doğaya kendilerini aslında yani tamamen bir kamp, gök tanrı inancına sahip de diyebiliriz. Yani bu şekilde dini inançları şekilleniyor. Ve ongunları da çok enteresandır. Tiftik keçisi. Friklerin ongunu da tiftik keçisi. Daha sonra bu tiftik keçisi kır tanrıçası Pan'a evriliyor. Ve bizim dilimizde de bu panikleme falan var. Bu paniklemenin de bu tanrıça Pan'dan geldiği. Çünkü Pan'ın işte kırlarda gezerken keçileri falan ürküttüğünü söylüyorlar ve bu şekilde bu paniklemenin de buradan geldiğini söylüyorlar. Frikler çok tanrılı. Güneş tanrısı var, ay tanrısı var ve en önemli tanrıçaları da Matar, büyük ana dedikleri Kibele. Yani bizim Umay inancının bir değişik versiyonu. En kutsal hayvanları yırtıcı bir kuş ve aslan. Evet, Frikler kısaca anlatacak olursak bu şekilde.
Friklerin demin Oktay Bey de bahsetti. Türk kültürüyle ve Türk inancıyla çok benzer tarafları var. Bunlardan işte ben internet ortamında biz gibi olan arkadaşların paylaşımlarından aldım bunları. Konya yöresinde 1960 yıllarında dokunmuş bir kilim ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, Gordion'da, Midas'ın tümülüsünde çıkan ahşaplar, ahşapların üstündeki süslemeler, damgalar ve Anadolu'da dokunan kilimin üstündeki damgalar aynı. Burası Gordion, Midas tümülüsü. Aynı şu da var. Frikler bütün yöneticilerine Midas deme olasılıkları da var. Yani şimdi Midas'ı biz bir kişi falan biliyoruz ama bazı tarihçiler Frikler genel olarak yöneticilerine Midas dediklerini savı üstünde duruyorlar. Onu da belirteyim. Bu Ankara Gordion'daki büyük Frik tümülüsü. Yine yandan görünüşü. Bu benim yapmış olduğum bir eşleştirme. Bu mezar odasına yan taraftan sokuyorlar. İçine giremiyorsun. Böyle bir imkanın yok. Özel izinle giriyorsun. Ardıç ağacından yapılma burası. Biliyorsunuz ardıç Türklerde kutsal. Yine Moğolistan'da bulunan bir Türk Hakanı'na ait kurgan ağaç mezarı. Mantık olarak ikisi de aynı. Demin Oktay Bey gösterdi Kırgızistan'daki mezarların yapılışını. Bu da Özbekistan'da, benim Özbekistan ziyaretinde çektiğim Özbek mezarları. Özbekler birazcık da tümülüse benzetiyorlar mezarlarını. Bu küçüğü çocuk mezarı bu. Bu ise daha büyüğü. Görüyorsunuz mantık aynı. Tümülüsteki Friklerin tümülüsleriyle işte Lidyalılar da aynı şekilde yapıyorlar tümülüsleri. Salihli Bintepeleri, Ahmetli Bintepeleri bilenler biliyorsa Lidyalılar da aynı şekilde aynı mantıkla yapılıyor. Ve Oktay Bey'in söylediği gibi biz ölülerimizi gömerken toprak atmak için yarışıyoruz. Hatta bazı bölgelerde toprağı bol olsun temennileri de var. Yani toprağı bol olsun temennisi büyük bir ihtimalle bizim bu kültürden ve inanıştan geldiğimizin bir kanıtı diyebiliriz. Yine aynı bir mezar Özbekistan'da, Taşkent'te. Burası gidenler biliyordur muhakkak. Isık kurganları, bu altın elbiseli adamın çıktığı bölge. Kazakistan Almatı şehrinin hemen yaklaşık 60-70 kilometre ilerisinde. Buraya gittiğimizde ben bu fotoğrafı da çekmiştim. Burası da ısık kurganlarının olduğu bölge ki Frik tümülüsleriyle mantık aynı mantık. İskitler aynı şekilde yapıyorlar mezarlarını. Burası da Altaylardan Cilo buzulunun olduğu bölge. Cilo buzulu biliyorsunuz Hakkari'de de var. Altaylar'da da bir Cilo buzulu var. Ve bu buzulun hemen yakınlarında bu şekilde bir İskit dönemine ait bir kurgan var. Ki bu kurganların hiçbirisi dokunulmamış, açılmamış, orijinal haliyle sahiplerini bekliyor. Kazı yapacak bizim Türk bilim adamlarını, gençlerimizi bekliyor. İnşallah buraları kazmak bizim gençlerimize nasip olur. Ve buradaki çıkacak olanlar Altaylar'da çok fazla kurgan var arkadaşlar. Aklınız hayaliniz gelmeyecek kadar kurgan var ve bu kurganların çoğu açılmamış. Burada çıkacak olanlar inanıyorum ki ben Türk tarihini yeniden yazdıracak ve bizim tarihe bakış açımızı da değiştirecek. Evet burası Afyon. Yine Dağlık Frikya'nın içinde bulunduğu bir bölge. Sandıklı bölgesinde Tatarlı tümülüsü olarak çıkıyor.
kaçak kazı sonucunda burayı ortaya çıkarıyorlar. Daha sonra da bu kurgandan çıkan, tümülüsten çıkan eşyalar Almanya'ya, yanılmıyorsam Almanya'ya kaçırılıyor. Mezar odası da, bu ahşaplar da kaçırılıyor. Çünkü ahşapların duvarları betimlemelerle dolu. Görüyorsunuz betimlemeleri. Tabii bunları İskit dönemine atfedenler var, Pers dönemine atfedenler var. Ama buradaki mezar odasındaki betimlemeler İskit veya Frig savaşçılarına daha çok benziyor. Çünkü başlıkları görüyorsunuz. Başlıklar tamamen İskit veya Frig başlıkları. Kıyafetler de öyle. Burada da mezar odasının şu anda Afyon Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Geri geldi. Afyon Müzesi'nde sergileniyor şu anda. Yine bu mezar odasının süslemeleri. O da demin Oktay Bey'in gösterdiği gibi bir frek başlığı, mihveri, asker mihveri de diyebiliriz buna. Ne kadar çok benziyor bakın. Evet, bunu da yine biz gibi Türk tarihine aşık arkadaşların sayfalarından aldım. İskit okçusu, işte bunu muhakkak görmüşsünüzdür. Efe kıyafetleri, 1800'lü yıllarda fotoğraflanmış Efe kıyafetleri ve Göktürklere ait başlıklar birebir neredeyse aynı. Buz Prensi Altaylar'da çıkan İskit dönemine ait başlıklar. Azıcık adamlar kılıç çalıştılar. Seste bir problem var galiba. Bir arkadaşımızın sesi açık. Evet, yine betimleme var. İskit dönemine ait başlıklar. Bu Isık kurganından çıkan altın elbiseli adamın kurganından çıkan bu kaseyi Türk tarihine aşık olanlar muhakkak bilirler, hatırlarlar. Frikler de kap kacaklarına, bunu da belirtmek istiyorum, kap kacaklarına muhakkak yazı yazıyorlar arkadaşlar. Yani bu Ankara Gordion'daki müzeyi veya Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni ziyaret edenler muhakkak bilirler. Frig dönemindeki kap kacaklarının üstünde muhakkak Frig runik yazısıyla yazılmış yazılar var. Aynı İskit altın elbisenin adamın kurganından çıkan kapta da yazı var. Yine Frig dönemine ait süslemeler. Görüyorsunuz bunlar benzerler. Yani Frig kültürüyle, Frig dini inançlarıyla Türk kültürünün ve dini inançlarının, eski inançlarının çok benzer noktaları var. Tabii yani bizim Friglerin Türklüğünü kanıtlamak gibi bir şeyimiz yok. Tamamen yani ama bu bölgede bu yürüyüş esnasında bizim fotoğrafladığımız çok enteresan çizimler ve damgalar var. Şimdi onları göstereceğim size. Evet, birinci çizim dağlık bölgede, dağlık Frikya bölgesinde. Bu çizimlerin yerlerini söylemek istemiyorum. Bu yönde akademik bir araştırma yapacak, çalışma yapacak arkadaşımız bana başvururlarsa bunların yerlerini tarif ederim. Çünkü bunların GPS kayıtlarını ben aldım. Bana başvurduğu zaman bunların GPS kayıtlarını kendisine veririm ve gider bunları görür, fotoğraflar. Bunların izlerini almak çok önemli çünkü birazdan fotoğraflarda göreceksiniz. Yazı olmasından şüphelendiğim çok çizim var bu bölgede. Evet, burada görüyorsunuz bir yani şaman olmasından şüphelendiğim bir nokta var. Burada bir hat var. Yine damgalar var. Bu bölgede boy damgaları var. Oğuz boylarının damgaları var. Yine bakın çok önemli. Bu bölgeye
hem Balkanlar üstünden gelen Türkler gelmiş. Yani Kıpçak boylarının damgaları var. Hem de doğudan gelmiş, Doğu Anadolu'dan, işte Kafkaslar üstünden gelmiş Oğuz boylarının damgası var. Yine Muşkiler ve Frikler'in birleştiği gibi bu bölgede bu iki Türk kolunun birleşimi var. Bunu nereden anlıyoruz? Birazdan damgaları ve kaya resimlerini görünce daha sık anlayacağız. Evet, bir Kıpçak damgası. Evet, damgalardan devam ediyoruz. Uç damgası. Yine Türk damgalarından bir tanesi. Afşar damgası yukarıdaki ve bu boylar damgaları vururken kimse birbirinin üstüne vurmamış damgaları. Her geçen boy buraya kendi damgasını bırakmış ve yoluna devam etmiş. Belki de burada yerleşmiş. Evet, kayı damgası. Yanında hayat ağaçları var. Bunların hepsi dağlık Frikya'da arkadaşlar. Evet, yine Oğuz damgaları, boy damgaları bunlar. Evet, yine bu damgalardan devam ediyoruz. İşte Davut Yıldızı dediğimiz yıldızı burada damga şeklinde çizmişler yine o bölgeye. Yine çizimler. Bol miktarda çizim var bölgede. Bunların anlamlarını anlamlandırmak çok zor. Bunlar arkadaşlar bu damga değil. Bunu bizzat bilerek koydum. Bu bir Frig kaya mezarının içindeki duvar süslemeleri. Bakın bizim mezar taşlarımızda bol miktarda bunlardan görürüz. Bu çarpılardan görürüz. Frig Burada bir şey hocam. Şimdi buyurun Oktay Bey. burada bu bakın 4 yönle birleştirmiş, ortada şöyle bir ana damgası çıkıyor. Evet. Ana sembolü. Şu baklava dilimi. Şunu diyorsunuz. Evet, şu bu baklava dilimi var ya, onu birleştirmiş. Yani soyut bir çalışma yapmış. Oradan bu 4 yönü ya da çarmıh dediğimiz benim başta gösterdiğim yani birçok yerde kullanılan. Ondan sonra iki uçları birleştirdiği zaman şey çıkmış. Ana damgası çıkmış ortaya. Ana damgası biliyorsun şeyden geliyor. Yani kadın cinsellik uzvundan dolayı, o şekilden dolayı ana damgası diyoruz. Bir de yanlardan da bak, şimdi yanlara baktığın zaman biraz küçültebilir misin resmi? Çok az. Bak şimdi şu yandan, tamam. Şu yanlara baktığın zaman da şöyle bir şey çıkıyor. İki tarafa sol ve sağa baktığın zaman da bizim keçi damgası dediğimiz şekil çıkartmış oluyor ortaya. Yani şunu söylemek istemiyorum. Bu adamlar bunu böyle yapmış. Olur da olmaz da, o ayrı bir konu, ama böyle bir gözle baktığın zaman ben bu izlenimi ediniyorum. Evet, bu Frig mezar odası süslemesini aklınızda tutun. Birazdan bir Türk mezar taşında da bu süslemeyi göreceksiniz. Zaten Anadolu'da çok sayıda bu şekilde mezar taşı süslemesi var. Onlardan bir tanesinin örneğini de birazdan sizlere göstereceğim. Bölgede çok fazla Karaman Rumlarına ait, Karaman Türklerine ait, Hristiyan Türklerine ait, Ortodoks Hristiyan Türklerine ait yazıt var. Onlardan birkaçını görüyorsunuz. O bölgede, yani Dağlık Frikya'da yazıtlar var. Bu da çok enteresan.
Yine onlardan birkaç tane örnek. Yine bu bir Türklerin yapmış olduğu bir çizim değil. Bunlar da Frikya kaya mezarlarının süslemeleri. Tabii bunlar renkli miydi o zamanlar veya daha kompozisyon geniş miydi bilemiyorum ama çok zarar verilmiş. Çok yıpranmış. Olanları da olduğu kadar ben fotoğrafladım. Bu daire içinde daire. Birazdan bir mezar taşında, Türk mezar taşında da bu simgeyi, bu betimlemeyi, bu damgayı göreceğiz. Yine bunu da aklınızda tutun. Evet, bölgedeki balbal formundaki mezar taşları bunlar 1,5-2 metre uzunluğunda. Yine dağlık Frig ya da bir Frig anıtı, çoğunluğu toprak altında kalmış. Bu anıtın üstünde yine Türk damgalarını görüyorsunuz. Dağ keçisi bunlar arkadaşlar. Şu dağ keçisi, bu da Kıpçak damgası. Görüyorsunuz. Bu şekilde Frig tapınaklarının, kutsal alanlarının üstüne damgalayıp geçmişler. Bunu bir ileriki dakikalarda neden yaptıklarını beraberce tartışacağız. Yine bölgedeki Türk mezarlıkları hepsi dediğim gibi 1-1,5 metre, 2 metre yer yer balballardan oluşuyor. Görüyorsunuz. Benim boyum yaklaşık 1,89 falan. Yani 2 metre boyunda bu taşlar. Evet, yine bölgedeki fotoğrafladığım mezar taşları yakın dönem 1973 yılında vefat etmiş. Görüyorsunuz. Bize menorayı çağrıştırıyor bu sanki böyle. Bu şekilde betimlemeler var mezar taşlarının üstünde. Yine bölgeden fotoğrafladığım bir mezar taşı. Bunlar da yakın dönemlere ait. Çok eski değiller. Evet, görüyorsunuz yine mezar taşları. Yine o bölgeye ait mezar taşları. Yakın dönem bunlar. Evet. Bir öncekinde yazısı farklıydı. Onu Evet, o Türkçe ama yani Türkçe o. Hacı yazıyor burada Oktay Bey. öyle mi? Hacı Hüseyin. Hacı Hacı Hüseyin. Hüseyin. Hacı Hüseyin. Hüseyin diye. Tamam, ben Evet. sanki böyle farklıymış gibi geldi de. Yok. Tamam. Hacı Hüseyin yazmış. Şimdi bu ibrik muhabbeti de çok enteresan. Bu ibrik Mısırlılarda da var. Mısırlıların hiyeroglif yazılarında mevcut. Yani bu İslam'a atfediliyor bu ibrik muhabbeti, işte tarikat ehilleri falan koyuyor ama Mısır'a kadar gidiyor bunun kökü, bu ibriğin kökü. Bizim mesela Azeri kilimlerin, Azeri Türklerinin kilimlerinde çok fazla var bu ibrik betimlemesi. Yine bölgeden fotoğrafladım. 6 uç damgası şeklinde yapılmış. Üstü de görüyorsunuz yön damgası. Yani bunu bilmeyen, Türk damgasını bilmeyenler bunu Hristiyan olarak, haç olarak geçerler. Yan tarafında da yine Karaman Türkçesi olarak tanımladığım bir yazı var. Evet, gelelim en önemli konularımızdan bir tanesine. Demin Oktay Bey bir taş gösterdi. Orada haç vardı. Bu haçı... İstersen Ümit Şiracı, Efendim, bir dakikamız kaldı. yeniden bağlanalım. İstersen yeniden bağlanalım. Tamam, olur. Bana uyar. Yalnız Tamam. bir öncekine bir şey tamamlayabilir miyim? Tabii. Bir önceki resimde. Şimdi şurada bakın bu haç ya da dört yön dediğimiz, altında da senin uç damgasına benziyor. Evet.
Turgay Evet, Hocam da bu Kıbrıs Hece yazısını anlatırken bu uç damgasından bahsetmişti zaten. evet. Şimdi Onu da şunun ikisini seyredenler bilirler. birleştirdiğimiz zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Tabii yani Tanrı'ya ulaşmak gibi bir şey çıkıyor ortaya. ya ben daha farklı bir şey görüyorum. Ya burada doğum yapan kadın figürü ortaya çıkıyor. Yani o da olabilir tabii. Yani belki İşte bu farklı bir şey. damgaları anlamlandırmak çok zor. Yani geldi mi fotoğraflar? Evet geldi, şimdi geldi. Tamam. Evet, bu fotoğraf üstünde konuşuyorduk. Yani bu şekilde yanında da Karaman Mika yazılmış bir yazıt mevcut. Evet, Dağlık Frikya'nın tam ortasında Han köyü var. Bu köyün üstünde, burayı söyleyeceğim, burası bilinen bir yer. Burada bir sakınca görmüyorum. Büyük bir ihtimalle Eskişehir Turizm Müdürlüğü'ydü. Burasının farkında ben 4 yıl önce geldiğimde burası virane şeklindeydi. Burası daha sonra restore edilmiş ve bu üstündeki kaya resimleri de korunmuş, iyi olmuş. Burası bir Selçuklu kümbeti. Yapılış tarihi belli. İşte 1200'lü yıllar, milattan sonra 1200'lü yıllar. Buranın üstünde bu fotoğrafta görmüş olduğunuz kaya resimleri var. Bunun 4 yani her bir duvarında var ama demin ilk başta anlattığım gibi doğuya bakan, güneşe bakan tarafında yoğunlaşmış bir şekilde. Öbür duvarlarında da batı duvarlarında işte boy damgaları falan mevcut. Şimdi bu kaya resimleri hep ben görüyorum. Bulundukları zaman işte buzul çağına gidiyorlar, oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Çok eski tarihlere gidiyorlar. Şimdi bunları neye göre tarihlendiriyorlar? Çok enteresan. Benim hep yani kaya resimleri bilindiği üzere tarihlendirmek çok zor. Taştan karbon testi yapılmıyor. Ya şimdi burada bu Selçuklu kümbetinin üstünde kaya resimleri var. Kaya resimlerindeki birebir örneklerini burada görüyoruz. Yani 1200'lü yıllarda bu türbe yapıldıysa bu kaya resimleri de 1200'lü yıllarda bunun üstüne kazınmış demek ki. Veya sonradan gelen işte Oğuzlar mı kazıdı artık yoksa Kıpçak boyları mı kazıdı? Kesin bir şey yok. Demek ki 1200'lü 1300'lü yıllarda Türkler hala kayalara, taşlara resim yapmayı sürdürüyorlar. İslamiyetle tanışmışlar. Neredeyse yani şu andaki işte televizyonlardaki dizileri seyredersek softa Müslüman olmuşlar. Koyu, dini bir taassup içindeler. Ama hala bu adamlar türbelerin üstüne, kutsal alanların üstüne kaya resimleri kazımaktan da geri kalmamışlar. Demin göstermiş olduğunuz o haç resmi de devşirme taş da bu türbenin bir duvarında. Burada görüyorsunuz işte ata binmiş bir süvari. Şu bir süvari. Ondan sonra dağ keçisi var burada. Yine dağ keçileri var. Çok enteresan. Yani bu kaya resimleri işte bizim Saymalıtaş'ta, Kalpaktaş'ta, Tamgalı'da gördüğümüz kaya resimleriyle birebir aynı. Yani bu kaya resimlerini Türklerin değil diyen adamın kafasına alıp bu kümbeti çarpacaksın. Veya başka yerlere yamamaya çalışan adamlara kafasına çarpacaksın bunu. Yani bu kaya resimleri Türklerin değilse bir Türk önde gelen şahsın kümbetinin üstünde ne işi var? Evet devam ediyoruz. Yine bir kaya resmi. Burada görüyorsunuz bir insan betimlemesi var. Burada yine bir at var. Atın üstünde bir süvari var. Üstünde bir sancak taşıyor. Burada daha net görünüyorsunuz. Yine yukarıda devşirme taşlar var.
dediğim gibi yani bu çizimlerin muhakkak bir izleri alınması lazım. Yani bu şekilde çok belli olmuyor. Çünkü taşın ve ışığın e, şekli itibariyle çok bariz bir şekilde belli olmuyor. Bir de biz kısıtlı bir zamanda 175-180 kilometre yürüyeceğimiz için çok fazla zamanımız da yoktu. Bunları çekmek için ışık da çok önemli tabii. Fotoğraf çekenler bilirler. E, O yüzden de bu şekilde çekmek zorunda kaldık. Daha, yine aynı şekilde dağ keçisi, geyik, boynuzları da var. Geyik biliyorsunuz bizim kaya resimlerinin her yerinde var. Geyik kutsal zaten Türklerde. Yine aynı şekilde görüyorsunuz. Yine o türbenin duvarlarında artık Saymalıtaş'ta ben bu çizimi çok görmüştüm. Bazıları yılan diyor, bazıları dağ diyor. Yani ben şu demeyeceğim çünkü haddime değil. Demek de doğru değil. Evet. Yani türbenin duvarları olduğu gibi bu fotoğraflarda görmüş olduğunuz çizimlerle dolu arkadaşlar. Bunlar şu yukarıdakiler de devşirme taş, demin Oktay Bey'in söylediği gibi Roma, Firik hangi medeniyete aitse bunlar da getirmiş. Hiçbir sakınca görmemiş. Bunları da bu türbenin duvarlarına yerleştirmiş. Haç da bu türbenin duvarlarında. Yani başka bir malzemede kullanabilirdi. Malzeme sıkıntısı yok bölgede. Hani her yer taş. İşte görüyorsunuz. Bunlar aynı zamanda Türk kültüründe de olan şeyler. Yani hayat ağaçları, işte çarkıfelekler. Bunlar aynı zamanda da Türk kültüründe. Yani bunları benimsemiş, koymuş oraya, kendinden bir parça gibi görmüş ve koymuş. Kendinden bir parça gibi görmeseydi bunları kalkıp da önde gelen sevdiği bir insanın türbesine, anıt mezarına bunları koymazdı diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde bakın burada kün damgaları var. Yani güneş damgaları var. Bunlar devşirme taş değil. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle Türklerin yaptığı çizimler. Çünkü devşirme taş gibi durmuyor. Bu da çok enteresan. Yani bu kadar geometrik bir çizim yapabilen bir insan, hani diyoruz ya bu kadar ilkel kaya resimlerini niye sürdürmüşler falan. Ya bu kadar geometrik bir şekilde yapabilen bir toplum hala arkaik dönemdeki bir kaya resmini yapmayı neden sürdürüyor? Çok enteresan. Yani üstünde bilim dünyasının tartışması gereken bir konu bence bu. Ve yani insanlığın bozulmamış, eğer bunlar buzul çağından bu yana yapılmaya devam ediyorsa ve hala milattan sonra 1400'lü 1500'lü yıllarda yapılıyorsa bu sorgulanması gereken bir konu. Genel olarak görüyorsunuz. Evet bakın her bir noktasında çizimler devam ediyor. Evet, mezar taşlarına gelelim. Bölgenin mezar taşları da çok enteresan. Demin Frik mezarında görmüş olduğunuz süslemeler burada bu bölgedeki Türk mezar taşlarında da bu kültür devam ediyor. Deminki Frik mezar süslemesini hatırlayın. Buyurun aynı Biraz mezar taşı. resmi küçültebilir misiniz? Çünkü mezar biraz daha küçültü. Evet. Evet, şimdi tam net olarak gözüküyor. Mesela üstte şeyler ana tamgalarıyla o demin dediğimiz oluşturulmuş şey. Sağda da şey var. Dört yön gibi. Değil mi? Evet. Sen çıplak gözle gördün. Evet, şimdi daha iyi gözüküyor. Yani bunda benim bununla ilgili bir yazım da var. Yani
bu mezar taşlarının üstünde kesinlikle ve kesinlikle Osmanlıca bir yazı yok arkadaşlar. Yani Osmanlıca okuyamadık, Osmanlıca okuyamıyoruz, atalarımızın mezar taşlarını okuyamıyoruz gibi bir sav atıyorlar son zamanlarında. Ama Anadolu'da benim gezdiğim, yürüdüğüm, tırmandığım, ziyaret ettiğim mezarlıklarda ben şunu gördüm. Yani Osmanlıca mezar taşları çok az. Belli başlı merkezlerde var. Yani işte şehir merkezlerinde, Osmanlı'nın veya Selçuklu'nun merkez olarak kabul ettiği merkez noktalarındaki mezarlıklardaki, evet, bu bölgelerde mezar taşları işte Arap yazısıyla yazılmış. Ama bir kasabaya, bir köye indirgediğinizde olayı, yani 1800'lü yıllardan sonra geriye gittiğinizde kesinlikle ve kesinlikle Osmanlıca yazılı bir mezar taşı göremiyorsunuz. Gördüğünüz mezar taşlarının üstünde damga var. Damgalar var. Yani Osmanlıca okuyamamak değil, damgaları okuyamamak bizim geçmişimizle bağımızı koparmış. Ve şunu görüyorum ben, kesinlikle ve kesinlikle bu mezar taşları sistematik bir şekilde yok edilmiş. E, Yani mesela benim kendi köyümde işte 1960'larda mezarlıktan yol geçirme bahanesiyle eski mezar taşları toplanmış, bir tıra yüklenmiş ve götürülmüş. Nereye götürüldüğü bilinmiyor. Ne olduğu bilinmiyor. Şeyi söyleyeyim, bu bir dönem bu mezar taşları 100 dolara satıldı. Biliyor musun? Evet, doğrudur. 100 dolara satıldı. Yine mesela Özdemirci Mezarlığı'nı duymuşsunuzdur. 2011 yılında keşfetmiştik orayı biz. Yine onun hemen yanında bir Boğaziçi kasabası var. Eski adı Asiçal. Asıçal diye de geçiyor. O bölgede ziyaret ettiğimizde 1980 yılında belediye başkanı o bölgede de 2 metrelik, 2,5 metrelik dev balbalların olduğunu ben köylüden duydum ve üstünde damgalar varmış, runik yazılar varmış. Yani köylünün gavur yazısı dediği yazılar varmış damgaların altında ve işgüzar bir belediye başkanı yol yapımı bahanesiyle bunların hepsini mıcır yapmış arkadaşlar. Yani birisi mi ona önerdi? Yani sanki taş kalmamış gibi, mıcır kalmamış gibi mezar taşlarının hepsini mıcır yapmış ve maalesef koskoca bir kültür yok olmuş. Yani çok sistematik bir yok etme var bu mezar taşlarını. Yani mezar taşlarını okuyamayan aslında biziz. Yani biz eski kültürümüzde, eski inançlarımızda bağımız, bunları okuyamadığımız için kopuk ve bunlar da şu anda fotoğraflarda görmüş olduklarınızda bunların son örnekleri. Bunlar da maalesef hala alanda. Bunları da her gün geçtikçe biz, yani bunları aslında böyle bu şekilde göstermek de istemiyorum. Çünkü yerini de söylemiyorum. Çünkü antikacılar veya art niyetli insanlar bunları gidip zarar veriyor veya topluyorlar veya çalıyorlar. Yine aynı şekilde camilerdeki kilimler de bizim eskimizde bağımızı oluşturuyorlar. Bugün işte programın başında bir frik mobilyasının üstündeki damgayla Konya yöresindeki bir halının eşleşmesini gördük. Ne kadar önemli. Bugün biz bakıyoruz, kilimleri en çok nerede görüyoruz? Camilerde görüyorduk. Yani ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Bizim köyde her ölen genç kızlığında veya gençliğinde bir kilim dokur ve öldükten sonra bu kilim mezarlığa, camiye bağışlanır ve bu caminin malı olurdu. Son yıllarda işte muhtarlar, köy ihtiyar heyetleri veya imamlar, cami imamları bunların hepsini makine halılarıyla sattılar veya köye gelir olsun diye satıldı. Bunlar da yok oldu. İşte yani şu anda belki de bu friklerin motifleriyle, mezar motifleriyle veya mobilyaların üstündeki motiflerle biz bu dokümanlar, bu kilimler elimizde olsaydı belki de çok daha fazla veriye sahip olacaktık. Ama bugün maalesef
Onların hiçbiri yok. Aynı şekilde evlerimizdeki kilimler, geçmişimizde atalarımızdan kalmış kilimlerde işte kapkaca değişildi. Onlar da bugün yok. Onlar da kim bilir Avrupa'da hangi müzede veya hangi antikacının elinde. Evet, başka bir mezar taşı. Evet, görüyorsunuz. Muhteşem bir süsleme var burada. Yani bu mezar taşının üstündeki bu damgaları alıp Friklere de götürebilirsiniz, Hititlere de götürebilirsiniz. Yani eşleştirme bakımından yani çok fazla derin anlam içeriyor. Görüyorsunuz. Evet, bir başka mezar taşı deminki Frig mezar süslemesiyle birebir aynı. Yani hiçbir farkı yok. Mantık da aynı, yapılışı da aynı, üstündeki motif de aynı. Yine o bölgede bu şekilde mezar taşları bol. Yine aynı şekilde, aynı mantıkla yapılmış mezar taşının yan tarafı. Bunların hepsi Dağlık Frikya'da arkadaşlar. Yine başka bir mezar taşı. Yine o bölgeden bir mezar taşı biliyorsunuz. Yine bir mezar taşı. Yine aynı mantık. Evet, yine o bölgeden bir mezar taşı. Yine ortasında bir ibrik var. Ve damgaları görüyorsunuz. Bu yazıların üstünde demin dediğim gibi hiçbirisinin üstünde Osmanlıca, Selçuklu, Arapça harflerle yazılmış bir yazıt yok. Yine aynı şekilde. Evet, bir hayat ağacı. Yine bir kılıç betimlemesi. O bölgenin yani mezar taşları da gerçekten çok enteresan. Biz sadece yolumuzun üstündeki 3-4 mezarlığa girerek biz bunları fotoğrafladık. Genel olarak araştırılması gereken bir bölge. Evet, mesela bu çok enteresan. Yani halılardaki, kilimlerdeki görmeye alışık olduğumuz motifler burada mezar taşlarının üstünde. Yine bir başka mezar taşı. Bakın, yani bu motifleri alıp Göbekli Tepe'ye bile götürülebilir. Görüyorsunuz haş şekli, şu Göbekli Tepe'deki meşhur haş işaretini burada bir Türk mezar taşında görmek pekala mümkün. Bu mezar taşlarının da boyları 2 metre civarında arkadaşlar. Öyle fotoğraflarda görüldüğü gibi küçük falan değil. Bunun yanında fotoğraf çekilmemdeki ve buradaki bunu koymamdaki amacım da bu mezar taşlarının boylarını sizlere göstermek. Yine benim beraber yürüdüğüm arkadaşlar yine mezar taşlarını görüyorsunuz. Evet, ana damgasını burada görüyorsunuz yine ayrı bir bölgedeki mezar taşında. Büyük bir ihtimalle bu bir kadın mezar taşı. Hep en damgasını da burada bariz açık görüyorsunuz. Yine bir hayat ağacı. Evet, bölgedeki Selçuklu yapıları. Burası Battal, Seyit Battal nasıl diyeyim, ocağı diyeyim burası. Çünkü Seyit Battal Ocağı çok meşhur. O yapının duvarlarında kıpçak damgaları var. Çok enteresan. Duvarlarda. Bu keçi damgası. O. Evet. Keçi damgası. İlginç Yine, oluyor keçi damgası. yine kayı damgası var. Seyit Battal Ocağı'nda. Evet, yine Seyit Battal Türbesi'nin ocağının duvarlarında bu betimleme.
Yani yine o bölgeye İslami kahramanların da gelmesi çok enteresan. Yani Battal Gazi gibi bir kahramanın, İslam kahramanının Türkler tarafından, yani bütün Müslüman Türkler tarafından kahramanlıkları dilden dile aktarılan bir kahramanın o bölgede olması, o bölgede defnolması yine çok enteresan. Ve bu şahsın türbesindeki, ocağındaki Alevi Türkmenler de o ocağı kutsal biliyorlar ve saygı gösteriyorlar. Çünkü Alevi Türkmen inancında da Battal Gazi çok önemlidir. Onu da belirtmek isterim. O ocağın duvarlarında neredeyse her yerinde bu şekilde çizimler mevcut. Görüyorsunuz. Artık ne anlama geldiğini yorum yapmak istemiyorum. Herkesin bakış açısı farklı. Bunları bilim adamlarına, bilim dünyasına bırakmak istiyorum ama bilim dünyası da maalesef bu işlerle çok fazla alakadar olmuyor. Bizim her zaman kanayan yaramız bu. Sonra da bize kızıyorlar. Yani siz işte bunları şöyle yorumluyorsunuz, böyle yorumluyorsunuz. Ya yorumlayan yok. Ne yapalım? Yani biz de merak ediyoruz. Kendimizce sağdan soldan eşleştirmeyle, karşılaştırmayla bunları bir şekilde yorumlamaya çalışıyoruz. Yani bilim dünyasının özellikle biz alaylılarla işbirliği yapıp bunları artık bir havuzda mı toplayacağız? Bir noktada mı toplayacağız? Toplayıp artık bunların bilim dünyasına kazandırılması gerekiyor ve bir ortak paydada toplanması gerekiyor. Yine bu Battal Gazi dergahında, ocağında Anadolu'daki ilk Türkçe kitabeler var. Bilenler biliyordur. İlk Türkçe yazılmış kitabeler olarak geçen kitabeler var. Bu da çok enteresan. Bu Anadolu'daki Arap alfabesiyle yazılmış ilk Türkçe kitabe arkadaşlar. Öyle yazılmış. İşte bu da bu kitabelerin yanındaki açıklaması. Yani Türkiye'de en eski Türkçe kitabe diye oraya da tabelasını koymuşlar. Tabii bunu yazanların Anadolu'daki runik alfabeyle yazılmış yazıtlardan haberi yok herhalde. Evet, burası Sivrihisar. Demin bu Kabe gibi bir anıtın olduğundan bahsettim. Hikayesini de anlattım. O bölgede de Türk mezar taşı olarak bu bölgedeki kutsal alanlarında kullanılan taşlar getirilmiş. Mezar taşı olarak kullanılmış. Burası olduğu gibi bir mezarlık. Arkadaki de yine bir Firik tümülüsü, kurganı. Şunu da belirtmek isterim. Ankara Anıtkabir'in olduğu yerde bir Firik kurganı arkadaşlar. Anıtkabir'in atamızın gömülü olduğu bölgede yaklaşık 20 tane Firik tümülüsü ortaya çıkarılmış ve kazısı da yapılmış. Yani atamızın defnedildiği tepede bir Firik tümülüsü. Evet, yine Osunus Antik Kenti'ndeki mezar taşları, Türk mezar taşları. Bunların da boyları gerçekten, bazısı devşirme taş, bazısında kendileri getirip koymuşlar. Yine demin fotoğraflarını görmüş olduğunuz mezarlıkta mezar taşlarının üstünde, bazılarının üstünde uç damgası var. Görüyorsunuz. Ya bunu aslında bazıları kaz ayağı falan diyor, bazıları da salur damgası diyor. Ben bu görüşe katılmıyorum. Bunlar tamamen uçmağa varmak inancının simgeleşmiş hali, uç damgası. Yani bunu yapan adam muhakkak salur damgasını da yapmayı biliyordu herhalde. Şuraya da bir iz daha koyup bunu salur damgası yapabilecek kadar bilgi sahibi, bunu yapan adam bilgi sahibiydi diye düşünüyorum. Bu mezar taşlarında bu varsa kesinlikle uç damgası.
Ben bunları kazaya veya salur damgası diye olarak nitelendirenlere bu teoriyi ortaya atıyorum. Büyük bir ihtimalle de böyle. Bu Ümit Şıracı, bunu biz şeyde görüyoruz. Mezarlıklarda görüyoruz bu tamgayı. Tabii Yani yani mezar uç taşına damgası yani mezar uçmağa taşına varmak. şimdi atıyorum, örnek, ben bunu Sagalassos'un kaya mezarlarında gördüm. Oraya bu uç damgalarını yazmışlar. Yani adam oraya mezarlığa gelip de niye, diyelim ki kendi mezar taşı, bu adam Hı hı. kendinin damgasını bastı. Ama öbür mezara niye bassın yani? Değil mi? Tabii ki. Aynen öyle. Orada Yani sana katılıyorum. Evet. aynen öyle. Yani işte Tahtacı Türkmenler şu anda Kaz Dağları'nda özellikle o bölgedeki yaşayan Türkmen boyları bu kazaya diyorlar buna. Hala bu uçmağa varmak inancını simgeleyen damgayı kullanıyorlar ve bunları da mezar taşlarının üstüne e, vuruyorlar. Ne güzel yaşatıyorlar bunu. Keşke hepimiz bu inancı, bu kültürü mezar taşlarında yaşatabilsek. Bunları mezar taşlarımızın üstünde koysak. Yine o bölgeden bir damga, Kıpçak damgası bu. Ben en son Altay gezimde yine Cilo bölgesinde bir Türk kurganının üstündeki taşta bu damganın birebir aynısını gördüm. O bölgedeki göçerlere de sorduğumda onlar da bu damganın Kıpçak olduğunu söylediler bana. Kıpçak dediler, yani resmen Kıpçak damgası olarak belirttiler. Yine Sivrihisar bölgesindeki bir evde duvarlarında künay damgası var. Görüyorsunuz. Ev e, evlerin duvarlarında. Çok enteresan. Bu konu geçiliyor. Eski evlerin duvarlarında da damgalar var arkadaşlar. Biz buna hiç dikkat etmiyoruz. Ama biz eski, çünkü ev Türklerde kutsal, evlerin duvarlarına ya künay damgası vuruyoruz, ya tenkri damgası yapıyorlar, ya da güneşi simgeleyen kün damgası vuruyorlar. Bu da çok enteresan. Bunun üstünde kimse durmuyor. Yani bizim elimizde eskiye ait evlerimiz var, mezar taşlarımız var, halı ve kilimlerimiz var. Maalesef bunların üçü de yok ediliyor. Burada Sivrihisar'da bir evin üstündeki künay damgasını görüyorsunuz. Evet, demin Frig mezarında bir süsleme göstermiştim. Bunu aklınıza kazıyın demiştim. Orada daire içinde daire vardı. Burada yeni bir mezar taşında, Türk mezar taşında, yine bölgeye ait bir mezar taşı. Onun üstünde daire içinde daire var. Mezar taşının üstüne kazımış. Görüyorsunuz. Bu kültür, bu inanç devam ediyor. Ne zaman ölmüş bu adam? İşte yani 1992'de ölmüş. Burada yazıyor, 1992'de ölmüş. 92'ye kadar yaşatmışlar yani bunu. Çok enteresan. Yine bu bölgedeki bir ayrı mezar taşının üstündeki damga. Evet, yine bölgeye ait kayı boyu damgası, avşar damgası ve burada salur damgasını görüyoruz. Bu gerçekten salur damgası, çünkü yan tarafında görüyorsunuz bir çıkıntı var. Yani bunu yapan adam salur boyuna aitmiş. Buna uçmaya varmak damgası diyemeyiz. Çünkü yan tarafında e, bir çizik daha var. Yine bir salur damgası görüyoruz. Burada kayı damgası var. Görüyorsunuz. Ve bunun üstünde dikkatinizi çekmek istiyorum. Yazı olmasından şüphelendiğim çeşitli işaretler var. Biraz yakınlaştırayım. Şu bölgeyi ben yazı olarak düşünüyorum. Yani Türk runik alfabesiyle yazılmış yazı olma ihtimali çok fazla. Yine bu bölgeyi
diye gidecek olan bilim adamları isterlerse bunların olduğu yerleri onlara söylerim. Yine bölgeden bir kaya resmi. Geyik görüyorsunuz ve üstünde uç damgaları. Biliyorsunuz Kam'ın Tanrı'ya ulaşma aracı binek hayvanı olarak geyiği kullanıyor. Üstünde uç damgaları olması yine Tanrı'ya ulaşmak için geyiğin kullanıldığını veya betimlendiğini anlatıyor. Yine çeşitli damgalar var. Yani dediğim gibi bunların üstünden iz alınmadan veya bilgisayar ortamında izleri çıkarılmadan ne olduğu kesinlikle netlik kazanmayacak. Yine o bölgeden damgalar. Görüyorsunuz. Çok sayıda damga var. Yine bir süvari damgası büyük bir ihtimalle. Damgalar. Yine yazı olmasından şüphelendiğim burada kazımalar var. Tabii bu kadar kazımanın olduğu, damganın olduğu yerde yazı da bulunursa şaşırmam yani. Yine Oğuz damgalarından, boy damgalarından. Yine boy damgalarıyla süslenmiş bir duvar. Her bir boyun damgası var burada. Avşar, kayı, salur. Genelde avşarlar ağırlıklı yalnız. Evet. Gelelim Yazılıkaya'ya. Şimdi burayı açıklamakta bir tereddütüm yok çünkü burası korunuyor. Yazılıkaya bildiğiniz üzere Friklerin en kutsal anıtı Midas şehrinde bulunuyor. Güneşin doğduğu yere bakıyor. Konumuz bu değil. Bunun üstünde, sağında, solunda bol miktarda Türk kaya resmi var arkadaşlar. Onlardan bir tanesi. Hemen bunlar da güneşin ilk ışıklarıyla belli oluyor. Yani siz buraya öğlen vaktinde giderseniz kesinlikle ve kesinlikle bunları göremiyorsunuz. Biz burada kamp kurmuştuk. Bir gece yattık. Sabah ışığıyla gördüm. Akşam ilk gittiğimde güneşin battığı zamanlarda ziyaret ettiğimde bunların hiçbirini görememiştim. Ama sabah 6.30'da ilk ışıklarla gittiğimde resmen yani biz buradayız diye bağırıyorlardı. Ve literatür taraması, kaynak taraması yaptığımda bunları daha önce bir akademik bir makalede yazılmış mı, anlatılmış mı diye baktığımda ben hiçbir kaynak bulamadım. Yazılmamış, işlenmemiş. Bu da çok enteresan. Bunu da dipnot olarak belirtmek isterim. Burada bir geyik görüyorsunuz. Boynuzları da belli. Yani muhteşem, gösterişli bir geyik. Bu hemen Yazılıkaya'nın, o meşhur Yazılıkaya'nın hemen solunda. Yazılıkaya'nın yanında bu şekilde kazıma yazılar var. Bunlar da güneşin ilk ışıklarıyla belli oluyor. Bu da çok enteresan. Artık bunlar Piriklerin kazımadığı gün gibi aşikar. Yani birisi oradaki yazıları eline alıp kopyalamak mı istedi? Veya gerçekten bunlar Türk yazısı mı? Onları işin ustalarına bırakıyorum, uzmanlarına bırakıyorum. Yazıtları orada okuyacak, açıklayacak, sahiplenecek, işin ehlilerini bekliyor. Yine o bölgede yine boy damgaları var. Görüyorsunuz bol miktarda. Ve belki de en önemli kaya resmi bu Yazılıkaya'nın üstünde resmen gelmişler. Alt tarafa bir süvari resmi kazımışlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu Yazılıkaya'nın biraz buraya da ulaşmak da zor. Nasıl çıktın oraya onu kazıdın? Bu da enteresan yani. Bu da güneşin ilk ışıklarıyla görünüyor. Başka türlü görmek mümkün değil bunu da. Görüyorsunuz üst tarafta da
Frikyası, rahmetli Kazım Hocam, Kazım Birşen Hocam bunları okumuştu. Okumaları kabul görmedi ama üstüne de okuyan da çıkmadı. Hala da Frik yazısı okunmuş değil. Affedersiniz, okunmayacak yazıları okuyorlar ama Frik yazısı hala nasıl okunmadı? Bu da büyük bir soru işareti diye düşünüyorum. Bir kişi daha okudu onu. Salih Dinar galiba. O baştakini de baba diye okuyor. Şu baba diye yazıyor. Aynen. O baba diye okuyor. İşte Cengiz Saltıoğlu var. Bizim üyemiz. Tıp Evet, doktoru. Cengiz Bey biliyorsun. O da birkaç tane okudu. Bir de şurada ilginç bir şey var Ümit Şiracı. Şu atın üstündeki bak bir kompozisyon yapmışlar şeyler. Şu tamam bu kadar yeter. Şu kompozisyona bakar mısın? Dört yön. Ortada ana var. Güneşi temsil ediyor. Tam yukarıda ortasına yapmış. Evet. Tam da adam getirmiş. Şöyle o kompozisyon var yazılı kayanın üstünde. Beşli ana motifleriyle dört yön yapmışlar. O şekilde gitmiş. Adam da gelmiş. Bu bilinçli olarak bu iki ananın arasına atlı bir süvari kondurmuş. Herhalde bir dileğe varmış ki bu adamın buraya kadar çıkıp o dileğini kazımış oraya. Evet. Hemen yani sağda bir tane daha var ama hemen sağda. Tabii evet, o da var. Şurada bir tane daha var. Onu birazdan göstereceğiz. Bu ana damgası demin bölgede bulduğumuz, fotoğrafladığımız Türk mezar taşlarında da bol miktarda yapılmış. Yani sanki birebir kopyası mezar taşları da. Bizim denizde de bol miktarda bu. Halı kilimlerimizde de çok bol miktarda bu ana damgasını görüyoruz. Evet, birazcık daha yakından çektim. Çıkabildiğim kadar. Görüyorsunuz, atlı bir süvari. Burada da artık ne olduğunu kesin kanaat getirmiyorum. Artık at mıdır, başka bir şey midir bilemiyorum. Yine bu anıtın çevresinde damgalar var. Bu ilginç bak Ümit Şıracı biraz öncesine geliyor musun? Bakıyor musun? Şöyle kollarını yukarı doğru kaldırmış gibi kün ve ay yapıyor. Yani kollar yukarı kalkıyor. Baş künü temsil ediyor. Geldi mi? Evet, şimdi geldi. Evet, bak şimdi şunu konuşuyorduk. Şu kolları yukarıya kaldırmış. Kün ve ay yapan kadın ve bacaklar da yukarı doğru kalkmış. Bunun anlamı şu. Bu şeyde de var. Çatalhöyük'te de var. Bir de Göbekli Tepe'de benzer bir figür var. O Göbekli Tepe'dekini daha çok şeye benzetiyorlar. İşte timsah gibi bir hayvan diyorlar ama bana göre şey olması daha çok doğum yapan kadın. Ama Çatalhöyük'teki gerçi şu Çatalhöyük'ün birebir aynısı. Yani Göbekli Tepe hadi tartışmalı kabul etmiyorlar. Ama şu Çatalhöyük'te ve bizim halı kilimlerimizde de var bu benzer şey. Kesinlikle. Evet, doğum yapan kadın. Evet buyur. Evet, bölgedeki yazılar tekrar göstermek istiyorum. Evet, yine yan taraftaki bu anıta gidenler yan tarafta böyle insanların eskiden yaklaşık bir 40-50 yıl önce insanların yaşadığı ev şekline getirilmiş mağaralar var. O mağaraların duvarlarında da bu şekilde at çizimleri var. Ve at çizimlerinin kuyrukları sanki bana düğümlü gibi geldi. Tabii yorumu açık. Ben öyle yorumladım. Çünkü atın kuyruğu kısa ve kalın çizilmiş, düğümlü. Yine o bölgeden sanki böyle bir boğanın başı gibi çizilmiş çizimler var. Yani çok enteresan çizimler var bölgede, kazımalar var. Yine bölgeye ait bir mezar taşı. Yine bölgeye ait bir kazıma, uç damgası. Kayı boyu damgası. Evet, benim bölgeye ait göstermek istediğim fotoğraflar bu kadar. Çok sayıda çizim var.
En belirginleri bunlar. Bölge çünkü çok fazla deforme olmuş. Kayalar çünkü yumuşak ve her gelen giden vurmuş, kırmış, yığmış. Yani bölgede çok fazla bir şey kalmamış açıkçası. Olanlar da bunlar. Bölgenin muhakkak bir an önce taranması, çok etraflı bir şekilde taranması lazım ki biz meraklıyız. Yürümeyi bahane ederek bu bölgeye gittik. Aslında amacımız buydu, yani bölgedeki bunları taramaktı. Çünkü ben bu bölgeye çok yani önem gösteriyordum. Bunların olabileceğini tahmin ediyordum. Bu bölge daha önce hiç kayıt altına alınmamış bir bölge. Bazı işte sadece bu kervansarayın üstündeki kervansaray demişim pardon, kümbetin üstündekileri bir makalede yer almış. Bunu belirtmek istiyorum. O da çok fazla derin bir yazı değil. Sadece işte kümbetin üstünde bunlar var denmiş ve geçilmiş. Ama bölge genel olarak bu dağlık Frikya dediğimiz dağlık Altay gibi dağlık Frikya'da çok fazla kaya resmi ve Türklere ait damgalar, kaya resimleri, mezar taşları bol miktarda var. Hepsi toplanıp değerlendirilip bilim dünyasında tartışmaya açılması lazım. Belki de bizim bu sunumumuz bu tartışmayı fitiller, ateşler diye düşünüyorum. Ve kesinlikle ve kesinlikle bu kaya resimleri Anadolu'da ya bir antik kentin üstünde bulunuyor. Bize mesela hep şöyle söylenmişti. İşte 2000 metrenin üstünde bulunuyor bunlar. 3000 metrenin üstünde bulunuyor falan diye böyle saçma sapan birileri tarafından ilk başlarda biz böyle yönlendirilmiştik. Bu çok saçma bir düşünce. Bu düşünce bu insanlara nereden musallat oldu? Büyük bir ihtimalle Saymalıtaş'tan musallat oldu. Ama Anadolu'da 2000 metrenin üstünde, 3000 metre üstünde sadece ben Cilolar'da gördüm, Hakkari bölgesinde gördüm. Diğer kaya resimleri arkadaşlar antik kentlerin üstünde kutsal alanlarda ve dağ geçit bölgelerinde yani stratejik bölgelerde yer alıyor. Yani gelişigüzel yerlerde değil. Yani öyle 3000 metrenin üstünde, 2000 metrenin üstünde falan bu kaya resimleri var falan filan tezine ben karşıyım. Benim bulduğum, gördüğüm kaya resimleri bir antik yerlerin, antik yerleşim yerinin üstünde. Bugün Afrodisyas'a gidin, Afrodisyas'ın her yeri kaya resmi dolu. Afrodisyas'ta runik yazılar da var. Buradan onu da söyleyeyim meraklısına. Mesela Batı Anadolu'daki bütün antik kentlerin üstünde Türk kaya resimlerini, damgalarını ve yazılarını görürsünüz. Kutsal vadilerde işte Dağlık Frikya gibi ve stratejik geçit noktalarında. Stratejik geçit noktalarında niye görüyoruz biz bunu? Mesela Deniz'deki Göktürk alfabesiyle yazılmış kaya stratejik geçit bölgesinde. Neden? Diye soracak olursanız benim teorim şu şekilde. Bizans'ın işte 4. 5. 6. yüzyıllarda Bizans'ın etkisiyle Anadolu'ya yerleştirilen Türk boyları asker olduğundan dolayı bu stratejik noktalara yerleştirilmiş geçit bölgelerine ve bunlar asker olduğu için bu bölgelerin korunması bunlara verilmiş. Bunların da bu stratejik noktalarda inançlarını, kültürlerini devam ettirmişler. Bunları bu şekilde yorumluyorum. Antik kentlerin üstünde de yerleştirilmiş. Bir antik kentin üstünde, tapınağın üstünde, meclis binasının üstünde kimse size elinize yaşanılan bir antik kentte kimse elinize bir murç, bir çekiç verip git işte Zeus tapınağının üstünü kazı, git meclis binasının üstüne tanrı damgası kazı dedirtmez herhalde. Bunlar bu antik kentler boşaldıktan sonra buraya daha sonradan gelen bir başka halk bunları kazımış olmalı. Bu da kim? Bu da büyük bir ihtimalle 6. yüzyılda
5. yüzyılda Anadolu'ya gelen Türk boyları, aynı Pirikler gibi Trakya üstünden gelen Türk boyları. Tabii Doğu Anadolu'daki kaya resimleri, onlar bir bambaşka. Onları artık bu sınıfa koymuyorum. Onlar çünkü dağlık alanlarda, yüksek kesimlerde. İşte en son 2014 yılında Hakkari'ye, Yüksekova, Yeşiltaş, Dağlıca bölgesine gittiğimde o bölgede 2500 metrede fotoğraflamıştık. O gidiş aslında bölgeye başka bir amaçla dağcıları soktular. Biz bunları fotoğraflayınca tamamen tersine döndü. Bu şekilde de bu kaya resimlerini farklı bir boyuta çevirdik. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Anadolu'da keşfedilmeyi bekleyen çok fazla Türk kaya resmi, Türklere ait kutsal alan var. En son geçen sene, 2 sene önce Denizli'de bir alan keşfettik. Bülent Hocam da burada. Onu müze müdürlüğüne verdik. O alan bambaşka bir alan. Kurban alanları falan da var. Kıpçak damgaları var, kaya resimleri var, dağ keçileri var, geyikleri var. Yani küçücük bir Denizli coğrafyasında biz bu kadar kaya resmi bulabiliyorsak, Türklere ait bu kadar kutsal alan bulabiliyorsak, Anadolu'daki hazineyi ben düşünemiyorum artık. Ben imkanlar dahilimde her yere ulaşmaya çalışıyorum. Türklük alanda arkadaşlar. Yani alana ne kadar çok insanımız çıkarsa biz bunları o kadar çok kayda geçiririz. Ama maalesef dediğim gibi bunlar her geçen gün yok oluyor. Nasıl yok oluyor? Definecilerle yok oluyor. Taş ocaklarıyla yok oluyor. Veya sistematik olarak birileri bunları yok ediyor. Bu açıdan da üzülerek söylüyorum ki 40-50 yıl sonra belki de bunların hiçbirini biz göremeyeceğiz. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bir hatamız olduysa kusura bakmayın. Sorularınız varsa, eklemek istedikleriniz varsa Oktay Bey muhakkak söyleyecektir. Çok Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Ümit Şıracı. Güzel bir Ben sunum teşekkür oldu. ederim. Şimdi burada şunu kısaca bir özet geçeyim. Şunu bağladık. Bir Frig kutsal alanla ve oradaki sembolleri bizim sonradan gelen Müslüman ya da Müslümanlardan önce gelen Hristiyan veya işte Tengrici, Şamanist hangi dine mensup olursa Hazarlar. Bir şey daha ekleyebilir miyim Oktay Bey? Tabii tabii. Ben birkaç hocamızla da görüştüm bu Frig bölgesindeki kaya resimleri hakkında. Onlar şu savı bana söylemişlerdi. Onu burada söylemekte yarar görüyorum. Moğolların yaptığını söylediler. Bu da çok enteresan. Yani biliyorsunuz. Yani ben sadece bir dipnot işte Anadolu'nun Moğol istilası zamanında Moğol askerleri tarafından bu resimlerin yapıldığını, kazındığını falan ortaya attılar. İyi de peki bu... Onu da söylemek istiyorum. Şimdi Moğol demek için onu kesin tarihlemek lazım. Yani nasıl tarihlemişler ki? Yani dipnot olarak söyledim sadece. Yani ben tarafsız olarak bir sunum yaptım. Yokmuş yani olabilir fikir, saygı duyuyorum ama şimdi bunların sen de gittin ben de gittim yani resimlerde görüyoruz. Tamgalı'da var. Tamgalı'da var işte Çopanata'da var ne bileyim Saymalı Taş'ta var. Yani bir sürü İran'da Oktay var. Bey. Her yerde bunu Moğollar mı yapmış yani? Yani öyle bir sav ortaya atıyorlar. Şimdi bunların yanlarında Oğuz boy damgalarını da görüyoruz. Moğollar mı yapmış bunu? Oğuz boy damgalarını herhalde Moğollar gelip de kullanmış. Kayı boyunu. Yani Oktay Bey. Bir saniye izninizi alayım. Yani Moğol dediğimiz kim? Bir de o var yani. Biz Moğol diyoruz da bu bir ayrımcı bir tarih oluyor. Yani tamam
bir tarafta işte Osmanlı Tümür çarpışması var. Osmanlı Safavi çarpışması var. Osmanlı Akkoyunlu var. Şimdi biz bunları hala rakip olarak mı göreceğiz yani? Bugün ki o günkü politik duruşta ama iki tarafta Türk. Yani Evet. yani o görüşe açıkça sıcak bakmıyorum. Tamam, ispatlarlar. Derler ki bunlar işte Moğol istilası ya da Cengiz Ardılları'nın istilası döneminde yapılmış derler. Amenna. O zaman kabul ederiz bunu ispatlarlarsa. Şimdi senin burada şeyinle biz bunları bu Friklerin kutsal alanını bizimkilerin veya bizim atalarımız geldiği zaman kabullenmişler ve kendilerinden arkadaşlar şeyi kapatabilir miyiz? Birisinin mikrofonu açık, kapatabilir miyiz? Yani bu tamgaları işte ana tamgası, diğer tamgaları hepsini benimsemişler. Orayı da kendilerinki gibi kullanmışlar. Burada bizim hipotezimiz senin de benim de aynı düşünce bu konuda. Bir de şu var, aslında bu hep kutsal alanları seçmişler. Yani yaparken de bunları gelişi güzel bir yerlere yapmamışlar, gitmişler. İşte Yazılıkaya, kutsal alanlara bunları çizmişler. Bir şey daha eklemek istiyorum. Güzel bir konuya temas ettim. Biz bunu sadece halılarımızda veya kayalara kazımıyoruz. Evlerde özellikle Kapadokya'ya giden arkadaşlar, ben Kapadokya'da turist gruplarına veya bazılarına çok nadiren Türklerle pek gitmedim, hiç gitmedim de ama e, şeylere, yabancı gruplara o çok güzel taş oymalar var. Bizim tamgalarımızdan oluşan taş oymalar var. Onların hepsini tek tek anlatıyorum. Ne olduğunu anlatıyorum. Çok da hoşlarına gidiyor. Kapadokya'ya gittiğiniz zaman Uçhisar'da, Göreme'de, diğer yerlerde lütfen o taş oymalara bakın. Biraz düşündüğünüz zaman çıkarabileceksiniz ne olduklarını. Şimdi Yılmaz abi demiş, Arif Erman Cengiz de okuma yapmış demiş. Aklıma gelmemişti. Teşekkür ederim. Evet, Arif Erman Cengiz hocamızın okumaları Bu var. arada Oktay Bey, ben bir şey daha ifade etmek istiyorum. Kazım Mirşan hocamın okumalarını bilim çevreleri kabul etmiyor. Evet. Ben üzülerek söylüyorum, okumalarını kabul etmiyor. Ama mesela Isık kurganından çıkan, altın elbiselinin adamın kurganından çıkan o kabın üstündeki işte Han'ın oğlu olarak okunan yazıtın okuma önerisi Kazakistan'daki müzede sadece ve sadece Türkiye'den Kazım Mirşan hocamın okuma önerisi var. Evet, Yani en hem kabul o. etmiyorlar, hem kabul etmiyorlar ama yabancı dememde kasıt Kazakistan'da müzede Kazım hocamın okuma önerisi var. Keşke kabul etmedikleri kadar da birileri çıkıp da okuma önerisi de bu kardeşim, benim de okumam önerim bu dese, yani Kazım hocam kadar cesaretli olsa. Ya ben Kazım Meşan'ı şimdi burada yani savunmak falan şeyde değilim. Ya savunmak değil, yani sadece diyorum ki yani keşke ama onun kadar cesaretli olsalar. Şunu söyleyeyim, senin söylediğin örnek, ben o okumaları okudum. Yani o TAS'taki okumalarda karşılaştırdım. En mantıklısı Kazım Meşan'a ait. Diğerleri hiç alakası olmayan bir takım şeyler yazmışlar. Ama Kazım Meşan'ın diğerlerine yanlarına koyduğum zaman ben okuma yazmasını bilmiyorum o şeyin ama Türk kültürüne ait, İskit kültürüne ait en mantıklı okuma şekli geldi bana mantıken. Yani ama şu demek değildir ki yani yani mühendis olabilir insan. Sonuçta ama belki şeylere de dayanmıyordur. İşte bilimsel akademik formlara da dayanmıyordur. Ama bu insanın buluntularının yanlış olacağı anlamına gelmez ki. Gelir mi? Gelmez yani. Dikkate almaları lazım. Şimdi bir arkadaşımız soru sormuş. Şöyle söyleyeyim. Hocam asker mezarlarımızda Ayşe Gümüş Hanım sormuş. Mezarlarımızda neden altta hilal, üstte yıldız vardır? Gün ay ile ilgili midir? Şöyle söyleyeyim.
bizim bayrağımızın doğru asılış şekli eğer yukarıdan aşağı asılıyorsa hilal yani ayça altta olmalıdır. Yıldız kısmı üstte olmalıdır. Yani doğru asılma şekli budur. Ama maalesef bugün hala hep yanlış atıyorlar. Hilal üstte, yıldız altta oluyor. Ve gün ayla ilgilidir. Doğrudur. Çünkü bizim şu andaki yıldız dediğimiz aslında yıldız değildir. Bana göre bir pintogramdır. Künün pintogramıdır. İnsan pintogramıdır. Yani uzun bir şey ama kün ayla ilgili. Yani zaten eski Osmanlı bayrakları veya daha önceki bayraklarda, simgelerde beş köşeli yıldız değil de beş köşeli yıldız da nadiren var. Ama çoğunlukla gün ve aydır ve biz ikisini birleştirmişiz. Gün ve eşi demişiz. Güneş diyoruz bugün. Gün ve eşi. Yani bir tanesi gün, diğeri de eşi ay. Daha doğrusu güneş ana, ay da dede, ay da baba olarak erkek ve kadın olarak betimlemişiz. İkinci soru Servet Somuncuoğlu hocamın damgaları eserleriyle bilgi verir misiniz? Ama bu şeyin konusu değil yani. Yani bu bizim sunumumuzun konusu değil. Servet Somuncuoğlu hakkında damgaları, eserleri internette bol miktarda var. Ama Servet Somuncuoğlu'nu rahmetle anıyoruz. Çünkü Servet Somuncuoğlu işte Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan başlayarak Anadolu'ya kadar damgaların yolculuğu diye ilk defa bu yerleri birleştirmiştir damgalarla. Yani oradan buraya gelip ve damgaları tanıtmıştır Türk halkına diyeyim. Ümit Şıracı sana tam senlik bir soru var bak burada. Frikya'da gezerken acaba mangala türevi köçürme oyunlarına rastladınız mı? Hatta Afrodisa'da bile mangala var diyor. Tam senlik bir soru bu. Evet, mangala oyunu bu kaya resimlerinin olduğu, Türk'ün olduğu her yerde mangala oyunu var. Hakkari'de Cilo Dağı'nın zirvesinde bile mangala oyunu fotoğrafladım ben. Frikya'da da bol miktarda var. Afrodisyas'ta var. Laodikya'da var. Yani antik kentlerin hepsinde mangala oyunu var. O konuda bir sıkıntı yok yani. Bir başka Özcan Tekin Bey demiş. Anadolu'da tüm kaynaklarda Helen Roma dönemine aittir der. Yabancı bilim adamları Avrupa Türkleri kabul etmiyor mu? Etmiyorlar. Bu Hint-Avrupa emperyalist tarih yapılandırması çelişkilerle dolu hipotezler maalesef ama bu Atatürk'ün ölümünden sonra özellikle 1950'lerden sonra tamamen bu emperyalist tarih yapılandırmasıyla bize de bizim bilim adamlarımızın çoğuna da kabul ettirmişler. Ne yazık ki işte Atatürk'ün kendi parasıyla kurduğu Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu bu konuda ne yazık ki yeterince çalışma yapmamış. O yüzden de bizim gibi insanlar işte ne yapıyor? Ellerinden geldiğince Türk tarihini ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Şey demiş bir arkadaşımız, hatta duvar demirlerinde bile damgalar var demiş. Evet var, her yerde var. Bu damgalar süste. Ya şimdi yabancılar bunları geometrik desenler diye bahsediyorlar. Böyle bir bizimkiler de geometrik desenler demiş. Bir halınıza, evinizde herkesin el dokuması halı vardır. Gerçekten baktığınız zaman onun kutsal bir amaçla dokunduğunu görürsünüz. Her sembolün bir anlamı olduğunu görürsünüz. Onların hiçbirisi, bakın burada Ümit Şıracı gösteriyor bakın yanlarda. Bunlar geometrik desen falan değil. Bakın iki tane şuraya baktığınız zaman iki tane çember çizilmiş burada. İki tane çember Tanrı'yı temsil eder. Oktay Bey aslında Tek burada en büyük soru şu. Yani
Mesela şu gösterdiğim fotoğraftaki kaya çizimleri işte 1200'lü 1300'lü yıllarda çizilmiş. Dünya yani heykel yaparken e, yani resim yaparken yani sanatta bunların tabii farklı terimleri var. E, Bunları yaparken biz hala yani o mağarada yapılan resimleri, buzul çağına tarihlenen resimleri yapmaya devam etmişiz. En büyük soru bu bence. Yani cevap aranması gereken soru bu. Neden? Neden biz hala bu kültürü, bu inancı devam ettirmişiz? Israrla devam ettirmişiz. Bu bir genetik kodlama gibi. Yani bu üstünde bu sorunun cevaplanması gereken bir bence bir şey bu. Yani bu çok önemli. Yani niye biz bunda ısrar etmişiz? Bir de Hallar, pardon, seninle bunu konuşmuştuk yani tartıştık. Bunlar bir standartta yapılıyor yani. Yani tabii Kazakistan'da da gelişi güzel değil. yapılsa, Anadolu'da da yapılsa, İngiltere'de de yapılmış. Ama gelişi güzel öyle ya benim canım istedi şuraya bir geyik çizeyim. Benim canım istedi şuraya Yok bir öyle daire bir şey çizeyim. yok. Yok Öyle öyle bir bir şey şey yok. yok. Öyle bir şey yok. Standart e, aynı. Baktığın zaman diyorsun ki bunu Türkler çizmiş diyebiliyorsun. Rahatlıkla Deniz'de diyebiliyorsun. bir sunumda üniversiteden bir hoca sunum bittikten sonra şöyle demişti. Bunları çobanlar çizmiş kardeşim ne var bunlarda falan demişti. Yani bunlar çoban çizimi falan değil arkadaşlar. Yani böyle de küçük düşürücü tavırlar içine giriyorlar. Çobanlarımız entelektüelmiş demek. Tabii kesin. Ya bir de seninle şöyle arkadaşlar zaman zaman biz müştericiyle telefonda konuşuyoruz, yazışıyoruz. O sağ olsun bulduğu zaman bana gönderiyor veya benim aklıma bir şey geldiği zaman ona gönderiyor. Tartışıyoruz. Şimdi biz hatta bunu mesela özellikle Tamgalı'da e, gördüklerimizden ayrı ayrı gittik. Birlikte gitmedik tabii buralara da. E, Şimdi e, o kadar güzel çizmişler ki. Yani yani şuradaki bakın şu daireleri, şeyleri e, bunu e, el becerisi olmayan bir insan çizemez. Çizmesi mümkün değil. Yani bu kadar düzgün bir şekilde çizmesi mümkün değil. Çizemezsiniz. Yani bu Hristiyanlıktaki freskler gibi. Yani herkesin çizeceği bir şey değil. Bir kültürü bilecek, bir de bunun el becerisi olacak. Yani Tamgalı'da da diğer yerlerde de keçiler standart, atlı süvariler standart, kün aylar standart. Yani bu adamlar hem bu kültürü biliyorlar hem de e, el becerileri var. Demek ki bunu yapanlar ya kan ya da kan düzeyinde insanlar. Yani biz türbeye niçin gidiyoruz? Türk inancına göre Tanrı'dan bir şey istemezsin. Kök Türk inancına göre yani kök inancımıza göre Tanrı herkese aynıdır. Tarafsızdır yani. Çünkü der ki ben güneş istiyorken komşum belki de yağmur istiyor der. Bizim felsefemiz yani kök felsefemiz diyelim onu gösterir. Benim tahminim e, Ümit Şıracı da bu konuda hemfikirdi, hemfikir oldu. Buraya gittikleri zaman yani bir dilek için işte burada türbeye gidiyoruz mesela. Hala da gidiyoruz. Türbelere gidiyoruz, el açıyoruz, dua ediyoruz. Ne işte bizse para versin, bilmem hastalıktan kurtarsın, işte sıkıntılarımızı hafifletsin diye. Orada da kutsal alanlara gidiyorlar. Bizim tahminimiz de onu buradaki dileklerini bir kam vasıtasıyla yani bilen bir kişi tarafından çizdiriyorlar buraya diye bir düşüncemiz oluşmuştu. Ümit Şıracı yine. Evet. Başka Pastanet başka bir alakası hazırladık kurbanı. Şey demiş, Ayşe Gümüş demiş ki hocam göçürme oyunlarını da o çabanlar oynamış demiş. Bilemiyoruz yani bu göçürme oyunlarını. Bir de şeylere diyorlar yani bizim o bazı çizimler var. Dört yön, daire içinde dört yön, 8 yön çizimleri var. Bunu da oyun olarak
söyleniyor. O yanlış, onlar oyun değil. Tengri, Tanrı simgeleri. İsa'daki kiliselerde de işte çift Hristiyanlığa da geçmiş. Çift daire. Şimdi dokuz kumalak oyunuyla bir de Türklerin kayalara oyduğu oyuklar var. Evet. Onu bazen karıştırıyorlar. Evet, O onu kayalara diyorum. oyulan oyuklar tamamen böyle yıldızlarla alakalı diye düşünüyorum ben. Mesela Manisa'da öyle bir kaya bulduk. Kayanın üstü olduğu gibi oyuk, ama oyuklar öyle gelişigüzel oyulmamış. Sanki gökyüzündeki yıldızların konumlarına göre kayanın üstüne konumlandırılmış. Belki de oradan hava tahmininde bulunuyorlardı. Veya da farklı bir inanç içindelerdi. Hemen yanında da Manisa'da mesela o kayanın hemen yanında da büyük bir yatır var. Yani Dede, Eren dedikleri bir yatır var. Yerli halk işte oraya gelip yılın belli dönemlerinde kurban kesiyor. O yatırın etrafında dönüyor. Bunun gibi çok enteresan ve açıklanması gereken konu var. Ama işte yeter ki bilim sahaya insin arkadaşlar. Evet. Bir kehanet işaretleri miymiş? Sanmıyorum. Çünkü bunlar tamgalar arkadaşlar. Yani klasik bizim şeyden başlayan, geçen hafta Semih Güner'i hocam bahsetmişti. Bizim atalarımızın gelişi yani Göbekli Tepe'nin yapılışından öncesine dayanıyor. Oradan beri yani yaklaşık 10-15 bin yıllık bunu Göbekli Tepe'de de gün ayı görüyoruz. İşte Çatalhöyük'te benzer damgaları görüyoruz. Diğer yerlerde de görüyoruz. Bunlar kehanet falan değil. İşte ana damgasının kehanetle bir alakası yok. Aklı süvarenin veya dört yönün veya işte bir de boy damgaları var. Bunların kehanetle falan kehanetle alakası yok. Evet. Herhalde başka bir soru yok sanırım. Şimdi arkadaşlar bayağı yararlanmışlar. Bazıları TÜBİTAK projesi de hazırlıyormuş öğrencileriyle. Ayşe Gümüş hocamız galiba, öğretmenimiz diyelim. Bir başka arkadaş Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sanırım Galip Koç ve Frikya'daki arkadaşlar tanıtım yaptığın için de çok teşekkür ediyorlar. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Yani mesela Frikya bölgesi son günlerde turizm konusunda çok ön plana çıkıyor. Eğer bizi izleyen bu konuda bu bölgeyi tanıtım amaçlı çalışan arkadaşımız varsa bu kaya resimleri de ön plana çıkarılıp bunlar da Türklerin çizdiği kaya resimleri diye işte Orta Asya'daki veya Turan coğrafyasının farklı bölümlerindeki kaya resimleriyle mesela bu şu kümbetin duvarlarında işte Saymalıtaş'tan, Tamgalı'dan örnekler verilerek gelen ziyaretçilere bunlar açıklanabilir. Gelen insanlar bunların ne olduğunu bilmiyorlar mesela. Bu anlamda da o bölgenin bir çekim noktası haline getirilebilir bunlar. Naçizane benim bir önerim. Evet, turizmcilere aslında bunun rehber arkadaşların da ben bir rehber ve turizmci olarak ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Oktay Bey. Efendim? Oktay Bey, ben bir soru sorabilir miyim? Semih Sakmar. Öncelikle Ümit Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Sizin de başta... Semih Sakmar. Evet, buyurun. 5 dakikamız var. Ben sadece bir şey söyleyeceğim. Ümit Bey açıklamaları yaptı ama benim tespitlerim şu yönde. Göstermiş olduğu mezar taşlarının bir kısmı yani milattan sonra 350-360'lara ait bir grup taş. Diğer bir grup taş, mezar taşları milattan sonra 450-500 civarı. 3 aşağı 5 yukarı. Yani benim görebildiğim, tanımlayabildiğim kadarıyla.
Ben dolayısıyla bu mezar taşlarını daha sonra nerede görebiliriz diyorum. Çünkü üstte bir takım yakaladığım simgeler oldu. Bir yerde var mıdır bunlar? Yani bir basılı materyalinde görebilir miyiz bu şeyleri? Mezar taşlarının. Özellikle bir tanesi çok dikkat şu çekici. anda ha, şu anda Buyurun. bunlar hiçbir yerde yayınlanmadı. Sadece benim arşivimde var. Hı Bilim hı. çevreleri de bunları bir makale olarak yayınlamamış şu ana kadar. Şey, şeyini demek Buyurun. istiyor sanırım Sevinç Sakmar. Şimdi ben Buyurun. buradaki mezar taşlarının benzerlerini Toroslar'da gördüm. Yani bir kısmını da paylaştım. Başka paylaşan arkadaşlar da var. Şimdi onun bilmiyorum nasıl o kanıya vardın 4. yüzyıl, 5. yüzyıl olduğunu e, bilmiyorum ama yani Hı hı hı. o senin söylediğin gibi erken döneme de ait olabilir. Geç döneme de ait olabilir. Ama şunu söyleyeyim, çizimler, Buyurun. oradaki çizimler ben Torosları geziyorum zaman zaman. Antalya merkezde de var ve diğer yerlerde de var. Yani gittiğim her yerde mezarlıklarda falan görüyorum. Benzer bu simgeler işte ana simgesi, ana tamgasıdır, diğer tamgalardır. İşte Çin temavi dediğimiz 3 tane küre e, benzer şeyler diğer da var. Yani Türklerin hatta şöyle söyleyeyim bu Ümit Şıracı'da da var bu resimler. 1960, 70, 1980 yani 20 yıl öncesine kadar olan şeylerde bu çizimler, oymalar var. Bu oymaların olduğunu Var yani biliyoruz. o konuda sıkıntı yok yani gerçekten yakın döneme kadar bu damgaların çoğu bizim mezar taşlarımızda kullanılmış. Yok, zaten yani çok bariz bir şey var. Gerçi söylenmiyor. Hint, Avrupa falan filan bir sürü laflar söyleniyor ama e, bizim yazımızın olmadığı bildiriliyor çok zaman. Konar göçer olduğumuz söyleniyor. Ancak Frigler bana soracak olursanız şahsi kanaatim Türktür. Yani bunun başka bir izahı yok. Sizler de muhtemelen benim gibi düşünüyorsunuz. Frig yazısı da zaten bunun için çözülmüyor. Yani Hitit yazısı çözülüyor. Sümer yazısı çözülüyor. Urartu çözülüyor. Ama konu Frig'e geldi mi kesinlikle kimse kılını kıpırdatmıyor. Çünkü altından çıkacak olan şey bizim beklediğimiz şey, onların istemedikleri şey. Çok açık ve net. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu birçok Sümerlerin de doğru okunduğu meşhur. Diğer Hititlerin birçok şeyler aldı götürüldü e, ortada yok. Şunu açıkça şöyle yapmak lazım. Yani bizim hocalarımızın işte akademisyenlerimiz gerçekten şu anda çok iyi çalışmalar yapanlar var. İşte geçen hafta Semih Güner'i hocamı konuk ettik. Önümüzdeki hafta Osman Karatay hocamla birlikte olacağım. Ve diğer hocalarımız gelecekler. E, bizim kazmamız gerekiyor. Bizim çalışmamız gerekiyor. Bizim okumamız gerekiyor. Yani Avrupalı veya diğerinin çok fazla umurunda da değil. Yani e, bizim yani Friklerin kim olduğu, nasıl olduğu. Şimdi Oktay Bey, bu konuda ben ekleme yapmak istiyorum. Türkiye'de maalesef Türk İslam Arkeolojisi diye bir arkeoloji bölümü, Türk Arkeolojisi diye bir bölüm yok. Evet. Evet. Yani demin hocamın da söylediği gibi biz yürüdüğümüz, dolaştığımız, keşif için gittiğimiz coğrafyalarda çok fazla kurgan görüyoruz. Mesela geçenlerde onu yayınlamıştım. Bu drone'la çektiğimiz bir görüntüydü. Denizde bariz dairemsi, etrafı taşla örülmüş, Evet. üstünde bir tane taş olan bir kurgan biz Ümit Şıracı. efendim. Ben bir kapanışı yapayım. Ondan sonra sözü sana bırakayım. Kapatalım. Olur mu? Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sunumdu. Arkadaşlar size de çok teşekkürler katılanlar için. Önümüzdeki hafta Ege Üniversitesi'nden Profesör Doktor Osman Karatay hocamla birlikte İskandinavya ve Türkleri konuşacağız. İlginç bir şey olacak. Yani İskandinavya ve Türkler konusu. Bu konuda da çok araştırmaları var hocamızın.
önümüzdeki hafta bekleriz. Evet, Ümit Şıracı, sevgili kardeşim. Söz sende, seninle bitiriyoruz. 1 dakikam var. Eyvallah. Yani ben söyleyeceklerim zaten programın başından bu yana söyledim. Üstüne eklemek istediğim bir şey yok. Dediğim gibi Anadolu coğrafyasında çok fazla iz var, kalıntı var. İşte dediğim gibi bunlara bir Türk gözüyle bakmak lazım. Arap gözüyle, Yunan gözüyle, Roma gözüyle bakmayı bir kenara bırakmamız ve Türk gözüyle bakmamız lazım ve gözümüzü bu anlamda eğitmemiz gerekiyor bunları görebilmek için. Bunları gördüğümüz zaman bu sır olmakta olan ve gizemini koruyan çoğu şey açığa çıkacak ve insanlar da Türklüğe başka bir açıdan bakmış olacak. Ben beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.